Odaya bakayım mı şimdi? Bakacaklar. Ben karşılayacağım zaten. Hayırlısı. Profesör Hoşlar, Bosna'dan Bursa'da. Buyurun, yalnız geç kaldım. Girişi yapacak. 1-2 dakika daha. Güzel yani. Hayır, yani öyle. Tadın var mı? Günaydın. Şimdi günaydın. 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 Bir şey gidelim. Yaşar mısın? Bir saniye. Sağ olasın. Erdoğan. Meytan, Meytan. Kadınlar Devletim adamlarını sayın konukları saygıyla selamlıyor. Ve konferansın ilk konuşmasını yapıldı. Sizi Türkiye'ye bırakıyoruz. Mr. Chairman, distinguished guests, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to be among distinguished personalities, political scientists, researchers, and men of letters from various countries gathered here today in a conference which will no doubt open wonderful horizons for all of us on the question of Bosnia and Herzegovina. I wish to express my sincere congratulations and heartfelt gratitude to you, Mr. Chairman, for assuming the patronage of such an important event, and also to Bilkent University and its distinguished academicians for organizing this international conference on Bosnia and Herzegovina.
I welcome all the distinguished participants from abroad, as well as from our various universities, research institutes and organizations. The timing of such conference is most appropriate in view of the critical juncture arrived at the state of affairs in Bosnia and Herzegovina. I hope that some of the more pressing issues concerning peace progress in Bosnia will be effectively brought to the attention of international public opinion. The tragic events in Bosnia and Herzegovina have emerged at a time when most radical global developments are taking place. Following the closure of the Cold War era and the collapse of political and ideological blocks and barriers, fundamental changes have swept across almost all European countries, particularly those in Central and Eastern Europe and the Balkans. Within this process of change, the ideals of democracy and the principles of respect for human rights and the individual rights and freedoms, as well as the upsurge of market economy, have gained preponderance under the name of new globalism. We have been observing with full admiration how these ideals and principles have opened up new avenues and prospects for most of those countries and peoples formerly under the rule of authoritarian regimes to freely decide their own destinies and to set about achieving their political, economic, and social development and remodernization along such principles. We are already witnessing how most of the countries in Central and Eastern Europe, together with the Balkans, have already made great progress along this road. This ongoing process will pave the way for creating a viable atmosphere for our continent to solidify the roots of democracy, pluralism, and mutual tolerance among its peoples and nations. Ladies and gentlemen, unfortunately, the developments that have taken place in the aftermath of the disintegration of former Yugoslavia have not followed that path. Instead, new waves of hatred, intolerance, political and religious extremism, as well as racism and expansionism, have completely surrounded the whole region. Through the use of some of the most brutal methods of our times, the practice of ethnic cleansing and the commission of genocide on the innocent people of Bosnia and Herzegovina brought back memories of a dark period of history we all thought would never reappear. At the international community, at the very beginning of the conflict, acted promptly and effectively to stop the Serbian aggression and the gross violation of international law. The centuries-old multicultural, multi-ethnic identity of Bosnia and Herzegovina would have continued to have been preserved, and it would have constituted a viable and exemplary model for the rest of the countries in the Balkans, and indeed for the whole continent. From this point of view, Bosnia and Herzegovina constituted a test case for the international community and the civilized world. It is sad to say that the international community has failed that test. The stance of the international community regarding developments in Bosnia and Herzegovina has resulted in the annihilation of the innocent Bosnian people, deportation of millions of others from their homes and country through ethnic cleansing, rape, and all other inhuman methods. The basic principles and moral rules of our contemporary world have thereby been disgraced. The international community still continues to fail the test in Bosnia by not being able to redress the consequences of aggression and of ethnic cleansing which took place in the heart of Europe and the midst of civilization. The international community and the Western world in particular have so far failed to achieve a just and lasting peaceful settlement. Instead,
illegitimate accusation of territories of Bosnia and Herzegovina is being tolerated, and the aggressor is still being rewarded for what it has already achieved in open defiance against the will of the international community and in complete contravention of the principles of the international law and of humanity. The international community, in this aspect, bears historic responsibility towards humanity and international public opinion. Historians will not hesitate to reflect in their records the failure of the international community in the case of Bosnia and Herzegovina. This will be passed on to new generations to come as dark pages in the annals of contemporary civilization. Ladies and gentlemen, in order to heal the wounds of innocent peoples of Bosnia and Herzegovina and to contribute to their efforts for achieving just and lasting peace, the international community should take serious steps to redress the consequences of the actions of the aggressor and should assist Bosnia and Herzegovina to maintain its unity, territorial integrity and sovereignty, as well as its unique, multi-ethnic and multicultural identity. The peace plan of the Five Nations Contact Group reflects such principles which should form the basis of just and lasting peaceful settlement in Bosnia and Herzegovina. The federation established between the Bosniaks and Bosnian Croats in Bosnia and Herzegovina represents yet another important dimension for the future of the Bosnians' multicultural and pluralistic identity. The federation is obviously open to the Bosnian Serbs for their participation. Within this context, all our efforts as responsible members of the international community should be directed towards continuing to exert all pressure against the intercession party, that is the governing body of the Bosnian Serbs, to unconditionally accept the peace plan of the Five Nations Contact Group and to join the Federation of Bosnia and Herzegovina. At this point, I feel I must specify my generalization. When I refer to the Bosnian Serbs, I should define that group more precisely, not to the injustice to those Bosnian Serbs who live in the government territory and actively support multicultural and multi-ethnic coexistence within the boundaries of the United States. Ladies and gentlemen, time is running out for achieving a just and equitable settlement in Bosnia and Herzegovina. The crisis, which has already completed its third year, still awaits the determined and effective action of the international community. Therefore, it is time to act now. Prolongation of the current stalemate and the inability to force the aggressor to accept the peace plan and negotiated settlement in Bosnia casts serious doubts on the credibility of the international community and the United Nations in particular to preserve international peace and security. Should the international community fail to live up to its commitments, it must then allow the government of Bosnia and Herzegovina to use its inherent right to self-defense under the UN Charter as an independent member of the United Nations. Ladies and gentlemen, a short time ago, I paid a visit to the region and met with its leaders. From my observation, I could sense the coming of a new storm of bloodshed. I'll repeat, a new storm of bloodshed is coming. On my return to Turkey, as the President of the nation, seriously concerned about the situation, I expressed my alarm to all world leaders and appealed to them to act with resolve to help bring about peace. Since then, I have been consistently bringing up the just cause of our Bosnian brothers in all international forums and all bilateral contacts. Turkey continues to actively support Bosnia and Herzegovina at all levels in all forms. Our sole aim in doing so is to bring about justice, peace and stability
and then build up confidence in a fragile region so that the Balkans can also fully benefit from the winds of change of the new era. We wish to help transform the region into one of friendship, cooperation, and development to the benefit of all its people. This is what should be expected from a responsible member of the region and the international community. With this consideration, I would once again like to thank all the organizers and the distinguished guests for their participation and important contributions to this timely and important international conference on Bosnia and Herzegovina. I wish every success to all participants for their very good contribution. Thank you. Sayın Cumhurbaşkanı, Uluslararası Bosnia Konferansı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Bilkent Üniversitesi tarafından birlikte düzenlenmiştir. Bu nedenle Bilkent Üniversitesi Başkanı Sayın Profesör Doktor İhsan Doğrucu bir hoş geldiniz konuşması yapacaklar. Buyurun Sayın Profesör. Your Excellency, President of our Republic, the Chairman of the Conference and President of our National Assembly, distinguished gathering. Bilkent University is indeed honored to be a co-organizer of this conference along with the Grand National Assembly of Turkey. We are extremely privileged to host this conference on our premises. On behalf of our university, I extend to you a warm welcome. Distinguished participants of the conference, we have lived through the post-war era to realize hopes and dreams which were previously unreachable, if not unthinkable. Yet we have seen that the death of the old era did not create the new. The next century will usher in a world with a new world, perhaps one drastic change from the one we know today. Although we cannot know what will face us as countries and as nations, as things stand, its immediate future does not seem to be very bright. Unfortunately, incipient civil war and ethnic unrest are spreading across many parts of the world, and tension is growing between peoples who we thought had set aside their differences. The bitter conflicts in Bosnia may be only the tip of the iceberg if the international community does not come together to maintain stability in volatile regions. Bosnia is a tragedy of enormous proportions unfolding before our eyes. Unfortunately, the international community has failed miserably, first in not preventing the tragedy, and then in being unable to stop it from triggering into ethnic cleansing. The reluctance of the world community to act decisively to end the human suffering and to redress the injustices has encouraged the aggressor and perpetuated that aggression. Distinguished participants, about 2 years ago, representing the international pediatric community and UNICEF, and along with the late Mr. Grant, who was UNICEF Executive Director, I was able to visit
the area. In Zagreb, we visited the refugee camps, listening to stories of atrocities, including rape. Via road from Split, we reached the city of Sarajevo to observe firsthand the misery of its inhabitants, especially the children, many of whom had survived massacres. The Serbs were systematically laying siege to town after town, slaughtering the innocent, destroying hospitals, homes, mosques, and torturing and raping survivors in an attempt to drive them to emigrate in terror. The most urgent plea of the Bosnian authorities was for a lifting of the arms embargo, which I believe is still a valid need and deserves high priority. The instability in the former Yugoslavia cannot be taken as a local issue. The conflict in the Balkans cannot be viewed as a regional problem. Indeed, the instability in the Balkans could pose serious obstacles to the creation of a stable security system in Europe and even beyond. This concern makes the conference more timely, as pointed out by the President of our Republic. May it be helpful in reminding world public opinion, and especially the international responsible authorities, of the current dramatic situation in Bosnia and Herzegovina and the possible consequences unless urgent and very urgent action is taken. And I thank you. Değerli katılımcılar, toplantımızın sabahki döneminde daha sonra Sayın Hikmet Çetin, Sayın Mesut Yılmaz, Sayın Necmet DİNÇERLER'i, Sayın Abdullah Gül ve bir genel kurmay yetkilisi konuşacaklar. Ne var ki Sayın Cumhurbaşkanımızın büyükelçi kabulleri olduğu için 15 dakika bir kahve arası toplantımıza devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Babam yine arkada kaldı ama işte çok genç adam olduğu için. Acele etme, acele etme. Hiçbir sorunuza falan cevap vermem. Ayak üstünde bana sorusu yalan bir şeyler yapıyor. Evet, İhsan bir aramaya gitmeyin ya. İhsan Bey belki de durdu mu? Hadi ben gitmeyeyim. Bir şey dedim. Biz selamımızı söyleriz. Oldu. Alparslan Bey geliyor. Evet. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. Cümleten hoşça kalın. Allah çıkartmasın. Abim diye çalışmıyor mu? Çalışmıyorum. Hareket ettiler. Yeni bir grup bundan önce
Türkmenlerin siyasi hayatındaki ilk çelişki değil. Bundan sonraki tavrımız kendimiz buna göre verelim. Daha önce söyledim. Devamlı bir boykot eden İstenizin bir talepte bulunuyoruz. Ama karşılık kendisine bakın, buna göre ama kendisine pek özür dileme şeyi yok. Yaptığı açıklamalarda yine farklı şeyler söyledi. O anlamda ben buna göre özür dilemediği hakkında bir boykot ya da genel anlamda evvela bekleyeceğiz. Ben Çankaya'ya bir dava aldım. Arkadaşlar biraz bu tarafa gidelim ya. Biraz kayın bu tarafa abi. Yanlış olur, kendisi zararlı çıkar. O zaman geçmişteki beyanları tekrar gündeme getirir. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Akşam MYK olmasa olan MYK'yı olacak. Her şey yapacağız. Başka olmazsa o zaman geliyorsunuz. Bir şey bu. Ben köşe böyle şey yani diyorum şu anda istikası ve konumuzda anlaşılıyor. Sırabeşmiyoruz. Eskiden bu MYK ya Ali bilir. Değerli dinleyiciler, konferansımızı tavsiyelerden devam ediyoruz. Birinci gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Bosna'da, Herzegovina'da inceler yapan çalışmaları sürdüren bir araştırma konusu var. Bu konuşmanın bu toplantıya gidecek katkıları var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi sözü bu konuda Sayın Başkan, değerli misafirler. Her şeyden önce Bosna Hersek sorununun tarihi perspektif içinde değerlendirilmesi, Bosna Hersek'in Türkiye'nin sadece Balkanlar politikasının değil, Kafkas politikasının da bir müttefiki olduğunu bilinmesi gerekiyor. Bu tarihi perspektif en genel hatlarıyla ortak hatları Slav olan ve Adriyatik Denizi'nin Balkan kıyılarından Ural Dağları'na, Kuzey Asya'ya kadar uzanan geniş bir bölgeye yayılmış halkların sıcak denizlere inme arzularının bilinci olarak anlaşılmalıdır. 14. yüzyıldan itibaren Osmanlıların
etiketler altına giren Slav halkları 19. yüzyıl milliyetçilik akımlarından en çok etkilenmiş etnik gruplardan birisi olma özelliğini günümüze kadar muhafaza etmişlerdir. İlk Büyük Slav Kongresi'ni 1848 yılında toplayan Pan-Slavizm hareketi belli başlı iki fikre dayanmaktadır. Bunlardan birincisi, yabancı devletlerin, özellikle de Osmanlıların hakimiyetleri altındaki Slavları bağımsızlıklarına kavuşturarak bir büyük Slav devleti çerçevesinde bir araya getirmek. İkincisi, bu devletlerden Rusya'nın ulusal çıkarları doğrultusunda bir tesir bölgesi, bir iktisadi ve kültürel kıta sahanlığı oluşturmaktır. Asırlık bir hayal olan Büyük Slav Devleti'nin günümüze kadar gerçekleşememiş olmasının bir nedeni, Büyük Slav Devletlerinin küçükleri Bulgarlaştırmak veya Ruslaştırmak şeklinde ortaya çıkan asimilasyon politikalarına duyulan tepki, diğeri ise Slav halklarının ortak hareketini engelleyen etnosantrik psikolojileridir. Buna karşılık Yunan megal ideasından bir başka çeşitleme olan Pan-Slavizm, gerektiğinde ateşlenen bir heves, bir iştaha olmak baskını kaybetmiş değildir. 1908 Prag Yeni Slav Kongresi, 1943 Moskova, 1945 Sofya, 1946 Belgrad Pan-Slavist Kongresi büyük yükünün sıcak tutulmasını sağlamış, Çarlık Rusyası'nın yeri, halkların eşitliği, enternasyonalizm gibi sloganları bir yana bırakan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği tarafından doldurulmuştur. Bu bağlamda Varşova Paktı'ndaki Slav ağırlığını ve Pakta üye ülkelerin Rusya Federasyonu tarafından istimam biçimlerini gözden kaçırmamak gerekir. Türkiye'nin Balkan ve Kafkas politikalarının aynı esaslar dahilinde formüle edilmesi, gerek Balkan, gerekse Kafkas halkları üzerine inşa edilecek müthiş politikalardan kaçırılması zorunluluğunu nedenlerini özetliğe geldiği bu tarihi oluşumdur. 19. yüzyılın ikinci yarısında Sırbistan Bey'i 3. Mihail'in Güney Slav Devleti kurma çabası, Pan-Slavist hareketin Balkanlar Operasyonu'nun kuvveden fiile yönelmesidir. Dönemin Başbakanı ve Kral Naiberist için Bosna ve Bulgaristan'ın Sırbistan'a Herzegovina Karadağ'a katılmasıyla iki Slav devleti kurulması çabaları da aynı planın parçalarıdır. 1860 yılında tahta çıkan 3. Mihail Bölüm için Sırp Milli Gençlik Teşkilatı, Omladina doğrultusunda ortaya koyduğu hükümet programı, Bosna Herzegovina günümüzdeki itibar yönetisinin başlangıcını teşkil eder. Bölüm için Balkanlarda Sırbistan önderliğinde büyük bir Slav devleti kurulmalıdır sözleriyle icra programı aldığı Büyük Sırbistan hayali, bugün Bosna'da 3 yıllık bilançosunu 250 bin ölü, 100 bin yaralı, 1 milyonu aşkın mülteci, 40 bine yakın tecavüze uğramış kadın olan bir katliamdır. Büyük Sırbistan hayali 4 Nisan 1992'de fiilen ortamış, Bosna Hersek eski Yugoslav Halk Ordusu'nun işgal saldırısına uğramıştır. Birleşmiş Milletler üyesi olarak Birleşmiş Milletler Anayasası'nın ulusal sınırların zor kullanılarak değiştirilemeyeceği ilkesinin koruması altında olması gereken Bosna Hersek'te süren savaş, bir iç savaş değil, yayılmacı bir devletin bağımsız bir diğer devleti ortadan kaldırma teşebbüsüdür. Nitekim bugüne kadar Sırplar kendilerine muhtelif vesilelerle taraflarca sunulmuş olan 20'yi aşkın barış planını ellerinin tersiyle etmişler, ateşkesleri ihlal etmişlerdir. Kendilerine sunulan barış planlarının hemen tümü Boşnakların aleyhine, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünün bozulması pahasına verilmiş olmalarına rağmen altında olmayan, barış planlarını reddeden taraf daima Sırplar olmuştur. Sırpların yayılmacı iştahlarının tatminine halen Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Almanya ve Rusya'dan oluşan beşli temas grubunun ülke topraklarının %49'unu Sırplara bırakan en son barış planı dahi yeterli olmamıştır. Öte yanda Hırvatistan'ın ülkesindeki UNPROFOR'un görev süresinin uzatılmamasını kararlaştırmış, tahliye için
Haziran 95'e kadar milletvekilliğini açıklamış olması, Saraybosna ve halen kuşatılmış durumdaki diğer yerlerde sivil halka yönelik yeni katliam olasılıklarını gündeme getirirken Bosna Hersek'in geleceğini büsbütün karartmıştır. Bu yılın başında 4 ay süreyle yürüyecek olan ateşkes, Sırplar tarafından fütursuzca ihlal edilmiş, daha Mart ayı olmadan Grozny, Tuzla, Mostar ve Saraybosna uzun menzilli silahlarla dövülmüş, Grozny'de 30, Mostar ve Tuzla'da 15'er, Saraybosna'da 3 kişi öldürülmüştür. Bugün şu anda Bosna'nın kuzeybatısında Bihaç, Velika, Trablusa'da, Orta Bosna'da, Lasiç, Tuzla yakınlarındaki Macelik dağlarında çarpışmalar olanca şiddetiyle devam etmektedir. Ne yazık ki barış çabalarının ve ateşkesin sonuç vermelerini bulmak için yeterli sebepler hala mevcut değildir. Bu durumda Bosna Hersek'in geleceğini arazideki askeri kuvvetlerin mevcut dengesi ve bu dengede Bosna Hersek'e uygulanan ambargonun uluslararası topluluk veya sadece Amerika Birleşik Devletleri tarafından kaldırılması durumlarına göre meydana gelecek değişiklikler tayin edecektir. Her iki durumda da Bosna Hersek hükümetine gerçekten yeterli silah ve malzeme sevkiyatının başlayıp başlamayacağı, gelecek silahların cepheye intikali ve kullanılması için yeterli zaman kalıp kalmayacağı da belirsizdir. Bugün Avrupa'nın göbeğinde sergilenen milli durum, Panslavist hareketinin portlatılmasını adeta anlayışla karşılayan veya kendi ulusal çıkarları doğrultusunda istismar etmek isteyen bir takım güçlerin Büyük Sırbistan kurulması yolundaki en önemli liderlerden bir tanesini ortadan kaldırmaya yönelik saldırılar karşısında ve uluslararası hukukun sarı ihlaline rağmen fiilen tarafsız kalıyor olmaları durumunda başka bir şey değil. Birleşmiş Milletler'in Bosna Hersek'te ilan ettiği güvenlikli bölgeler kavramını iddias etmiş, barış gücünün bölgenin sivil halkını koruyamaz olması fevkalade düşündürücü gelişmelerdir. Eski Yugoslavya'ya 27 Eylül 1991'de konulan ve tek işlerinin Bosna'nın toprak bütünlüğüne göz dikmiş saldırgan Sırpları cezalandırmak yerine mağdur Bosnalıları silahsız ve savunmasız bırakmak olduğu alenen ortaya çıkmış olan Birleşmiş Milletler silah ambargosunun kaldırılamıyor olması, uluslararası topluluğu sözde tarafsızlığının en düşündürücü tehditlerinden bir tanesini teşkil etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin ambargonun tek yanlı kaldırılması yönündeki tutumuna muhalif olan Amerikan yönetimi ve Avrupalı müttefikleri tutumlarını böyle bir durumda Bosna Hersek'in çok daha kötü duruma düşeceği kaygısıyla açıklama gayreti içindedirler. İslam Konferansı'nın Bosna Hersek'e yönelik ambargonun ahlaki ve hukuki bakımdan geçersiz olduğu yolundaki kararlarına rağmen konferansa üye ülkelerin askeri dengeleri değiştirilecek somut adımlar atmayacakları da belirsizdir. Öte yandan 1991 Roma Zirvesi'nde kabul edilen yeni stratejik kavram uyarınca Birleşmiş Milletler veya ABD'nin etkisi altında barışı koruma harekatına katılma şeklinde özetlenebilecek bir rol üstlenen ve Bosna Hersek sorununa bu çerçevede dahil olan NATO'ya ilişkin olarak tarihindeki ilk ve tek askeri görevinde başarısızlığa uğradığı şeklindeki eleştirilere milli durumun yansıttıkları yönleriyle katılmamak mümkün değildir. Birleşmiş Milletler Sistemi'nin ve Bosna Hersek'teki bu protokol komutanlığının onayına tabi kullanışan NATO'nun Sırp saldırıları karşısında etkin eylemlere yönelmesi mümkün olmamıştır. Bir hava harekatı başlatabilmenin NATO ile Birleşmiş Milletler Bakanları arasında uzun ve dolambaçlı mutabakatlara bağlanmış olması, NATO'nun güvenlikli bölgeleri korumakla yetersiz kalması sonucunu doğururken itibarını da sarsmıştır. Koordinasyon zorluklarının yanı sıra insani yardım ve barışı koruma görevlerinin algılanmış biçimlerinde de NATO ile Birleşmiş Milletler arasında operasyonları sahneye uğratacak farklılıklar vardır. Bu farklılıkların NATO'nun siyasi inandırıcılığının zaafa uğratacak ciddi iddialara dönüşmesi uzak bir ihtimal değildir. Bu koşullar altında Türkiye'nin gerek Akdeniz dahili deniz kuvvetine tahsis ettiği Kırkatey'in akaryakıt gemisi ve denizaltıdan oluşan kuvvet ve gerekse 816 sayıda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde İtalya'da konuşlandırdığı F-16 filosuyla ittifakın kaderini paylaşması kaçınılmaz olacaktır. Öte yanda NATO'nun bağımsız ve
ve yeteneğinin olmaması, yüklediklerinin ulusal planlarından derledikleri bilgi ve değerlendirmelere dayandığı göz önüne alındığında Bosna Hersek'in geleceğine ilişkin sağlıklı değerlendirmelerin ittifak kanalıyla yapılamayacağı da açıktır. Yaşanan trajedinin mutlak surette idraki içinde olmamız gereken bir başka veçesi de Büyük Sırbistan hayalini güvenlerin ya da bundan ulusal çıkar sağlama yılmanların büyük ülkelere önündeki engelleri Bosna Hersek ile sınırlamamaya, Sancak, Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Batı Trakya ve hatta Bulgaristan'ın Müslüman unsurlarını da müstakil hedefleri arasında sıralamaya meyyal olmalıdır. Bu hat, aynı zamanda Bosna'yı Türkiye'ye bağlayan Osmanlı mirası Müslüman halklar hattıdır. Türkiye, tarihi, dini ve insani duruşu itibarıyla Bosna meselesini kendi milli çıkarlarından ayrı olarak müdahale edemezken, müdahalede geç kalınmış, Türkiye'nin liderliğini bekleyen Müslüman halklar hayal kırıklığına uğratılmıştır. 9 milyonluk nüfusuyla Belgrad, Hırvatları, Boşnakları, Arnavut ve Macarları karşısına alarak yoluna devam edemeyecekse, Türkiye, tabii ön bahçesi olan bu hatta, kardeş devletlerin ortak çıkarlarını ön planda tutan bir etki alanı politikası olup uygulamak zorundadır. Bugüne kadar yapılanların Türkiye'nin imkanlarıyla doğru orantıda olduğunu söylemek mümkün değildir. Her şeyden önce Balkan politikasının Kafkas politikasıyla bütünleşen bir genel strateji içinde yürütmemiz gerekir. Bu strateji Kafkasya'da Karadeniz'den Hazar'a, Balkanlarda Bosna'dan Batı Trakya ve Bulgaristan'a kadar bölgedeki tüm unsurları içermektedir. Balkan politikası sadece Boşnakların ya da Hırvatların üzerine inşa edilmeyeceği gibi Kafkas politikası da sadece Çeçenlerin ya da Karaçayların ya da Abhasyalıların üzerine inşa edilir. Bosna Hersek meselesinin geldiği bu aşamada Türkiye kısa ve orta vadeli politikalarını koordine etmek zorundadır. Kısa vadede özellikle de Umpropor'un geçtikçe güçlenen çekilme ihtimali karşısında silah ambargosunun kalkması yolunda her türlü gayret gösterilmeli, Türkiye gerektiğinde hafif ve taşınabilir silahlar ambargosunu tek başına derneği göze almalıdır. Umpropor'un geri çekilmesi değil, devamı ve etkin kılınması yönündeki girişimler arttırılmalı, çekilmenin en kötü ihtimalle Hırvatistan'la sınırlı kalması temin edilmelidir. Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda Türkiye'nin Umpropor'un komuta kademesindeki doğal yerini alması sağlanmalı, İslam konferansına üye ülkelerin katılımları teşvik edilmelidir. Bosna Hersek sorunun daha nice barış planlarına sahne olacağı açıktır. Türkiye, yeni barış planlarının Bosna Hersek'in üniter yapısını idare edecek şekilde düzenlenmesine, Sancak ve Kosova maslahatlarının bu barış planları çerçevesinde mutlaka gündeme getirilmesine müzahir olmak zorundadır. Bu çerçevede NATO'dan beklenen görevlerin ve operasyon prosedürlerinin açık bir tanımlamasına gidilmesi sağlanmalıdır. Konunun diğer bir veçesi de olası bir barış planının uygulanmasına ilişkin olarak Zagreb'de kurulması öngörülen cephe karargahı ve destek birimlerine Türkiye'nin katılmasının teminidir. Bosna Hersek'in yakın gelecekteki koşulları ne kadar müşkül olursa olsun, Türkiye bu ülkede işlenen insanlık suçlarının cezalandırılmasına, mağdurların tazmin edilmesine ön ayak olmakla yükümlüdür. Bu çerçevede Bosna Hersek'te bulunan Türk toplama kamplarının Birleşmiş Milletler denetine açılması için gerek Birleşmiş Milletler, gerekse Uluslararası İnsan Hakları kuruluşları nezdindeki girişimlerin güçlendirilmesi, başta Radovan Karadzic ve Ratko Mladic olmak üzere sırf savaş suçlarının tutuklanarak Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanmaları sağlanmalıdır. Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin zararının tazmini, göçün önlenmesi ve göçmenlerin yeniden iskanını teminen Bosna Hersek İmarko'nun yargı konu gibi girişimlerin desteklenmesi, organizasyonların iyileştirilmesi ve yardımların koordine edilmesi şarttır. En az bunlar kadar önemli bir diğer husus, Bosna'nın savaş sonrası durumuna ilişkin ticari ve sanayi yatırım projelerinin yapılmasıdır. Odalar Birliği, TÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarının bu yönde girişimleri sağlanmalı, Bosna'ya yapılacak yatırımlar teşvik kapsamına alınmalı ve belirlenmelidir. Gerek Balkanlarda, gerekse Kafkasya'da, Türkiye kökenli sivil toplum örgütlerinin kısım akrabalıktan doğan etkileri önemli olup mutlaka teşvik edilmelidir. O amaçla kurulacak vakıfların kamu yararına vakıflar statüsüne geçmeleri
hedeflerimizin gerisinde seyretmiştir. Her türlü zahiri olumsuzluğa karşı Türkiye bugün sadece askeri güç olarak değil, ekonomik güç olarak da Orta Doğu, Balkan, Kafkas güçlerinin en büyük ülkesidir. Bu konumunu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Toplantısı modeliyle Balkanlara da taşıyabilecek güçtedir. Bosna'nın esenliğe kavuşturulması bize tarihimizin yüklediği bir misyon, bir sorumluluk, bir görevdir. Bu konferansın düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür eder. Konferansa başarılar dilerim. Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. Evet, Sayın Yılmaz'ın bir toplantısı var, kendisini uyguluyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bilkent konuşuyor. Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri, değerli konuklar, büyükelçiler, basınımızın değerli yöneticileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Hüsamettin Güldoğru himayesinde Bilkent Üniversitesi tarafından düzenlenen seçkin yabancı ve Türk bilim adamları ve araştırmacılarının değerli katkılarda bulunacaklarına inandığım Bosna Hersek Uluslararası konferans vesilesiyle aranızda bulunmaktan büyük mutluluk ve kıvanç duyuyorum. Kamuoyunun başından beri büyük infial içinde izlediği günümüzün en önemli uluslararası trajedisini oluşturan Bosna Hersek Konferansı Meclis Başkanımızın himayetinleri konuya verilen ve gösterilen duyarlılığın bir göstergesidir. Ayrıca bu konferansın düzenlenmiş olmasından ötürü Bilkent Üniversitesi'ne ve üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü mensuplarına tebrik ve teşekkürlerimi sunmaya görev veriyorum. Değerli konuklar, Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle Doğu Avrupa'da ve Balkanlarda insan haklarına, demokrasiye, kişisel hak ve özgürlüklere saygı ilkelerine dayalı yeni bir yapılanma sürecine gireceği ümit edilmiştir. Bu süreç içinde bölge ülkelerinde asırlardır bir arada yaşamakta olan farklı etnik, dini ve kültürel kökenlere sahip toplumların bundan sonra da barış, özgürlük ve hoşgörü ortamında serbest iradeleriyle ortak yaşamlarını sürdürmeleri, ekonomik, siyasal ve sosyal geleceklerini birlikte belirlemeleri için büyük bir fırsat olur. Ancak eski Yugoslavya'nın dağılması sonucu ortaya çıkan gelişmeler maalesef bu beklentileri gerçekleştirmektedir. Özellikle Bosna Hersek'te halen yaşanmakta olan olaylar Soğuk Savaş döneminde aratacak bir sıcak barışa, aşırı milliyetçiliğin ve ırkçılığın bölümünden vahşet ve soykırıma dönüşmüştür. Avrupa'nın ortasında uluslararası toplumun gözleri önünde yayılan bu trajediye son verilmesi, saldırganın cezalandırılması, uluslararası ilişkilerin yeniden tesisi konusunda uluslararası toplum ve dünyanın önde gelen ülkeleri üzerine düşen görevleri yerine getirmekten başarısız kalmıştır. Bosna Hersek bulanının 3. yılını doldurmuştur. Bugüne kadar 200 milyon fazla genç, yaşlı çocuk ve kadın masum Bosnalı yaşamını yitirmiş, 1 milyon kadar da evini, köyünü, kentini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakmışlardır.
Bosna Hersek bulanımının çözümsüzlüğünün sürmesine göz yummakta, masum Bosna halkına yönelik saldırganlık ödüllendirilmiş olmakta, ayrıca Birleşmiş Milletler başta olmak üzere barışı koruma amacıyla kurulmuş tüm uluslararası ve bölgesel kuruluşların uluslararası ilişkileri koruma konusundaki saygınlıklarına da gölge düşmektedir. Türkiye, Bosna Hersek'in bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, birliğini ve egemenliğini koruma konusunda verdiği mücadeleyi desteklemekte ve krizin başından beri tutarlılıkla savunduğunu yaptığı bu temel ilkeleri baştan Birleşmiş Milletler olmak üzere üyesi bulunduğu NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü, Avrupa Konseyi ve İslam Konferansı gibi Türk ilgili uluslararası kuruluş ve platformlarda aynı kararlılıkla dile getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 5 ülke, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından oluşturulan temas grubu son barış planlarının birini hazırlamış ve taraflara sunmuş. Bosna halkı açısından çeşitli sakıncaları bulmakla birlikte plan oluşumunda bizim hepimizin katkılarında bulunduğumuz Bosna Hırvat Federasyonu'nun temel ilkelerini yansıttığı ve her şeyden önce ülkenin toprak bütünlüğü ve birliği ilkelerine dayandığı için mevcut koşullarda Boşnaklar ve Bosna Hırvatlar tarafından pratik bir çözüm önerisi olarak benimsenmiş ve koşulsuz kabul edilmiştir. Ancak planı yine eden Bosnalı Sırplar bir kere daha uluslararası camianın iradesinden ve Birleşmiş Milletler'in tüm ilgili kararlarına meydan okuyasından uzlaşma tutumlarını sürdürmektedir. Bosna Hersek'te geçtiğimiz Aralık ayı sonunda taraflar arasında ateşkes ve düşmanlıkların sona erdirilmesi anlaşmaları imzalanmıştır. Bu anlaşmaların süresi 30 Nisan 1995 tarihinden sona erdi. 5 ülke temas grubunun barış planının Bosnalı Sırplar tarafından kabul edilmesi konusunda bu süre içinde sürdürdükleri çabalar şu ana kadar bir sonuç vermemiş ve bu fırsattan da yararlanmak mümkün olamamıştır. Sırpların uzlaşma tutumu mevcut çözümsüzlüğün sürmesine neden olduğu gibi ayrıca Bosnalı Sırpların kuvvet yoluyla elde ettikleri ve ülke topraklarının %70'ine ulaşan haksız toprak kazanımlarını muhafaza etmeleri riskinden taşımaktadır. Uluslararası toplumun uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda bu duruma bir an önce son vermekte başarısız kalmasının halinde Birleşmiş Milletler'in bir üyesi olan Bosna Hersek'e Birleşmiş Milletler şartının tanıdığı kendini savunma hakkını kullanmasına izin vermesi kaçınılmazdır. Bosna Hersek Hırvat Federasyonu acilen kalıcı bir barışçı çözümün temeli oluşturdu. Federasyon Bosnalı Sırpların da katılımına açık bulunmalı. Esasen Boşnaklar, Bosnalı Hırvatlar ve Bosnalı Sırplar yüzyıllar boyu bir arada yaşamışlar. Dolayısıyla bu üç toplumun ülkenin temel kurucu üyeleri olarak federasyon çatısı altında birleşmek suretiyle bundan sonra da Bosna Hersek'in çok kültürlü, çok etnikli ve çok dini kimliğini yaşatabileceklerine inanmalıyız. Bosna Hersek Federasyonu güçlendirilmesi ve tüm kurum ve kuruluşlarıyla yaşama geçirmesi konusunda geçtiğimiz Şubat ve Mart aylarında başta Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya olmak üzere ilgili ülkeler tarafından yoğunlaştırılan diplomatik gelişmeler ve bu hususta Bosna Hersek ve Hırvatistan hükümetleri tarafından sarf edilen çabaları olumlu yönde atılmış adımlar olarak nitelendiriyoruz. Türkiye, Federasyonun Dostları grubunun aynı zamanda Federasyonun güçlendirilmesi amacıyla 5 Şubat tarihinde yapılan Bölüm toplantısında kabul edilen plan çerçevesinde
oluşturulan daimi komisyonun dergesidir. Kuruluşuna öncülük ettiğimiz federasyonun güçlendirilmesine ve Türk kurum ve kuruluşlarıyla hayata geçirmesine yönelik katkılarımızı bir yandan Bosna Hersek'le ilgili düzeyde, öte yandan Hırvatistan ve Bosna Hersek'le geliştirmeye çalıştığımız üçlü işbirliği çerçevesinde de sürdürmeye çalışıyoruz. Barış sürecine ilişkin katkılarımızı İslam Konferansı çerçevesinde de sürdürmekteyiz. Türkiye, İslam Konferansı çerçevesinde Bosna Temas Grubu'nun kurulmasına da öncülük etmiştir. İslam Konferansı'nın Temas Grubu'nun barışçı çözüme katkıda bulunmasını sağlamak üzere beşli temas grubu ile eyleme yönelik işbirliği mekanizmasının geliştirilmesi konusunda girişimlerimiz de sürmektedir. Barış sürecine katkılara paralel olarak Türkiye, Bosna'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne askeri birlik vermek suretiyle Uluslararası Barış'ı kurma misyonuna da fiilen katılmıştır. Birliğimiz görev bölgesinde gerek Birleşmiş Milletleri, gerek Boşnak ve Bosnalı Hırvat halkın ortak güven ve takdirlerini kazanmış olarak görevli başarıyla sürdürmektedir. Bosna halkının acılarının giderilmesi ve acil insani yardım ihtiyaçlarının karşılanması konusunda devletimiz ve halkımız üzerine düşen insanlık görevini olanaklarını da zorlayarak yerine getirmektedir. Türkiye'nin resmi ve kurum ve kuruluşlar kanalıyla Bosna'ya ve Bosna halkına yapmış olduğu insani yardım tutarı önemli boyutlara ulaşır. Özel kuruluşların ve halkımızın bağışları da bu rakamın, bu boyutların dışında kalır. Türkiye, barış sürecine katkılarını ve barışı korumaya yönelik çabalarını ve Bosna halkına yardımlarını bu ülkede adil ve kalıcı bir barışçı çözüm gerçekleştirinceye kadar azimle sürdürmeye kararlıdır. Bosna'da yaşanan bir insanlık dönemi. Bu duruma bir an önce son verilmesi öncelikli hedefimizdir. Sorunun adil ve kalıcı çözüme kavuşturulması, uluslararası meşruiyet ilkelerinin korunmasının yanı sıra krizi giderek komşu ülkelere ve bölgeye yayılmasının önlenmesi açısından da büyük önem taşır. Değerli konuklar, uygar dünyanın savunuculuğunu yaptığı tüm değerler Bosna Hersek'ten yıkılmıştır. Bu yüzyıldaki dünya savaşlarından sonra bu yüzyılın en büyük dramı Bosna'da yaşanır. Bu insanlığın bir ayrımı olarak uygarlığın kara lekesi olarak tarihe geçir. Bosna'da güç kullanılarak toprak kazanımlarına göz yumulmaktadır. İnsanlık suçu işledikleri için yargılandığı gerekliler ödüllendirilmektedir. Güçlü olanların haklı olacakları gibi bir politika Bosna'da her geçen gün ağır kazanır. Dünyadaki tüm kurumlar ve kuruluşlar Bosna Hersek'e itiraz ediyor, doğrudan değilse bile dolaylı ve manevi sorunları. Bosnalılar 3 yıldır dünyanın bu haklı davalarına çözüm bulmasını beklemektedirler. Ancak her geçen gün hayal kırıklıkları giderek artmaktadır. Değerli konuklar, ben konuşmamda kısaca belirtmekle birlikte Türkiye'nin bu olayın başından beri yaptıklarını da kısaca bilgilerine tutmak istiyorum. Bir kere daha Mart 1992'de, yani Bosna Hersek'te olaylar başlamadan önce Nisan ayına başlamıştır. Birleşmiş Milletler Hırvatistan'a güç göndermeye karar verdiği zaman Türkiye Birleşmiş Milletleri Bosna Hersek'le birlikte uyarmıştır. Olayların çıkması beklenen yer Bosna Hersek'tir. Onun için olaylar çıkmadan Bosna'ya Birleşmiş Milletler'in güç göndermesi gerektiğini söylemiştir. Türkiye'nin bu uyarısı, Bosna Hersek Devlet Başkanı'na beraber yaptığı bu uyarısı
maalesef dikkate alınmıştır. Türkiye, Bosna Hersek'i ilk tanıyanlardan, ilk diplomatik ilişki kuran ve ilk büyükelçi göndermek olmuştur. Türkiye, İslam Konferansı'nı bu amaçla İstanbul'da toplanmaya çağırmış ve ilk defa Türkiye öncülüğüyle İslam Konferansı, Arap-Filistin ihtilafı dışında başka bir konuyla ilgilendirmeye çalışmış. İstanbul'daki toplantıda belli başlı ülkelerin girişimiyle İslam Konferansı temas kurulunun New York'ta oluşmasına karar vermiş. Türkiye, Bosna Hersek sorunun çözümü için, Balkanlarda bir savaşa yol açmaması için Balkan ülkeleri İstanbul'da bu amaçla toplantıya çağırdı Dışişleri Bakanları özellikle. Yunanistan ve Sırbistan'ın dışında tüm Balkan ülkeleri bu konferansa katılmıştır. Türkiye diğer temas grubu ülkelerin İçişleri Bakanları'yla birlikte Bosna Hersek'e haklı ve barışçı bir çözüm bulması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri başkentlerini dolaşmaya çalışıyor. Türkiye, Bosna Hersek'e uygulanan ambargonun kaldırılması için bütün çalışmalara öncülük etmiş. Savaşın en sıcak günlerinde, Saraybosna ateş altında olduğu günlerde, Saraybosna'yı dünyada ilk ziyaret eden Dışişleri Bakanı, Türk Dışişleri Bakanı. Konuyu bir Avrupa sorunu olarak NATO'nun görev anlayışında olmakla birlikte NATO'ya taşıdı. NATO toplantılarında bu konuya çözüm bulması için Türkiye karar tasarıları sundu. Ancak NATO kendisi doğrudan müdahale etmekle birlikte Birleşmiş Milletler'den ya da Avrupa Güvenlik İşbirliği Konferansı'na gelecek istek üzerine müdahale kararı. Fakat sonradan yapılan bu müdahaleler maalesef beklenen sonucu vermemiş ve NATO'nun saygınlığına da gölge düşürür hale gelmiştir. NATO'nun bu hale düşürmesine ne Birleşmiş Milletler'in, ne AKİT'in, ne de NATO'nun hakkı olmadığına inanıyor. Türkiye aslında bütün bunlardan önce 7 Ağustos 1992 yılında, yani olaylar daha Bosna Hersek'te yeni başlamışken Türkiye bir eylem planı hazırladı. Bu eylem planı benim İçişleri Bakanı iken Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyelerine sundu. Bu eylem planı askeri yönü olan, askeri yönü olmayan bir plan. Eğer Türkiye'nin önerdiği bu eylem planı o zaman yürürlüğe konulabilseydi ya da dünya hukukuyla bilseydi, sanıyorum Bosna Hersek'te barış da sağlamış olurdu ve bu kadar insan ölmemiş olurdu. Çünkü İslam ülkelerinin maddi yardım yapmaları için öncülük etmiş. Çünkü Bosnalıların bu olaylar karşısında gerek duyduğu yardımların başında maddi yardım gelmedi. Bu konuda dünyanın İslam ülkeleri dahil gerekli ve yeterli katkıyı yaptıklarını sanmıyorum. Değerli konuklar, Türkiye bunun yanında ekonomik olarak önemli yardımlar olur. İnsani yardımlar olmuştur, ilaç yardımlar olmuştur ve para yardımlar olmuştur. Ülke olarak olmuştur, hükümet olarak olmuştur, kurumsal olarak olmuştur. Halkımız bu konuda önemli katkılar almıştır. Çünkü Türkiye'nin Bosna'yla ilgilenmesini genel nedenlerin yanında özel nedenleri var. Türkiye Balkanlarda bir barış ve istikrar var. Türkiye aynı zamanda Bosnalıları kardeş olarak Türkiye'de milyonlarca Bosna kökenli vatandaşlarımız bulunuyor. Bu vatandaşlara karşı da bir borcumuz var. Bunların orada yakınları, akrabaları ve dostları bulunuyor. Bırakın kendimizi soralım. Birleşmiş Milletler Örgütü'nden, temas grubundan bunu beklemekle Bosnalıları da bize
bizim de doğal hakkımızdır. Bütün bu konularda uluslararası topluma önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Daha fazla zaman ve can kaybetmeden bu görev ve sorumluluk bilinçle sonuç alışlarının cesaretle ve kararlılıkla atılması gerekir. Bosna'da yok olan yalnızca insani değerler, insanlık ve insanlardır. Yüzyılların uygarlık eserleri, camileri, kervansarayları, köprüleri, sanat abideleri Avrupa'nın gözü önünde yok olur. Türkiye'nin Bosna'yla ve Bosnalılara ilgisi bir insanlık ve kardeşliktir. Türkiye, Bosna'da ve bölgede hakça bir barış içindedir. Türkiye, vahşetin son bulmuştur. Bosna'daki bugüne kadar sergilenen başarısızlık aslında sadece Bosna Hersek, sadece Balkanları değil. Dünyanın başka yerlerindeki bu tür olayları var. Olumsuz yönde getiriyor. Güç kullanarak toprak kazanlarına cesaret veriyor. Etnik temizliğe cesaret veriyor. Kan dökülerek sağlanan sözde başarılara tüm veriyor. Onun için dünyanın bir an önce bu sınavı geçmesi lazım. Bugüne kadar bu sınavı geçtikleri söylemez. Sayın Başkan, değerli konuklar, konuşmama son verirken bu mücadelede 5 defa ziyaret ettiğim ve yakından gördüğüm Bosnalıların kahramanlarını da kutlamadan geçelim. Gerçekten 200 binden fazla hayat vererek haklı oldukları davayı sormaktan ve topraklarını vatan yapmak için her türlü çabayı götürmektedir. Kendilerini bu yolda tekrar kutluyorum ve hepinize saygılar ve saygılar sunuyorum. Sayın Başbakan Tansiçiler yurt dışında bir seyahattedir. O nedenle şimdi Doğru Yol Partisi'nde Doğru Yol Partisi'ne Genel Komitesi ve Devlet Bakanı Sayın Necdet Mücevher'i sizlere itham edecek. Sayın Başkan, çok değerli konuklar, Sayın Başbakan Vekilim, değerli parlamenterler, sayın izleyiciler. Ülkemizde yapılan ve katılımcılarının, değerli yabancı misafirlerimizin önce ülkemizde onur ve bu toplantıya da güç katacaklarına inanıyorum. Değerli bilim adamlarını, değerli ve yabancısıyla değerli bilim adamlarını saygıyla selamlıyorum. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızdan itibaren yapılan konuşmalarda olayın hem tarihi perspektifi hem de insani boyutu inanıyorum ki yeterli tarihini. Eğer zaten insanlık bu anlatılan şeyleri anlamakta güçlük içerisinde olmamış olsaydı, değerli katılımcılar, sevgili misafirlerimiz, bugün burada konferansı da yapmak ihtiyacımız olmazdı. Bugün burada uzak ülkelerimizden dediğim gibi konferansı zenginleştireceğine inandığımız katılımlarınızla yaptığınız, gerçekleştirdiğiniz bu konferans, eğer insanlığın biraz önce burada söylediği gibi bir olayı oldu, insanlığın bir dramı oldu, insanlığın yalnız bir dramı değil, bir problemi oldu, halletmesi gereken bir meselesi oldu, bilinciyle eğer hareket edilebilmiş ve onu da geri yerine getirebilmiş olsaydı, bugün bu konferansın yerine
sadece sizleri şu güzel ülkemizde ağırlamak niyetine. Oysa sizleri ağırlarken, sizleri saygıyla selamlarken burada hep beraber bir şeyin, hep beraber bir insanlık olayının, hep beraber bir insanlık faciasının değerli başbakan bilginin güzelliğiyle bir insanlık dramının çarelerini ve çözümlerini aramak zorunda kalmazdı. Değerli dinleyiciler, olayın tarihi perspektifi içerisinde çok kısa bir hatırlatmayla, uzun boyu sizleri işgal etmeden, çok kısa bir tarihsel hatırlatmayla olayın bugünkü boyutlarını da anlatmaya çalışacağım. Biz Bosna topraklarında 400 yıl yaşadık. 400 yıl sene önce, 400 yıl süreyle bu arada bugün bütün insanlığın bir araya gelip de çözemediği bir Bosna'yı biz yönettiğimiz, hep beraber yönettiğimiz, onu şimdi söylemek isteyeceğim. Osmanlı Devleti bir müstehdi devlet değil. Şu bulunduğumuz Ankara'da, belki biraz önce, belki dün, indiğimiz havaalanının bulunduğu meydanda, bundan 500 yıl önce cereyan edildi muharebede, bugün Saraybosna'da yaptıkları katliamdan bütün insanlık olarak şikayetçi olduğumuz Sırplar, burada bir başka Türk devletine karşı bizimle beraber savaştı. Bunu şunun için anlatmak istiyorum. Yani demek istiyorum ki, adaletle ve insanların her türlü inanç hakkı dair insanların her türlü hakkına ve hürriyetine riayetkar olarak, saygılı olarak eğer dünya idare edilmek imkanı bulsa, bugünkü sancılar, bugünkü ızdıraplar yaşanmayacak, bugünkü kanlar dökülmeyecek, 7 yaşında çocuklar avuçlarında oyuncaklarıyla dürbünlü tüfeklerin kanlı hedef olmayacaklar. Onun için bu meseleyi hep beraber düşünmek mecburiyetindeyiz. Yani biz burada belki tarihimizden övünmek için değil, ama bugün yaşanan bir olayın boyutlarını anlatmak, köklerini anlatmak, sebeplerini anlatmak için bazı şeyleri söylemek ihtiyacını duyuyoruz. Çünkü o devlet, daha doğrusu o büyük devlet anlayışı, istilacı bir emperyalist devlet anlayışı değildi. Hep beraber idare etme zihniyetiydi. Onun için bugün Yugoslavya'da bunun yerine getirilmeliydi. Ve değerli arkadaşımın da söylediği gibi, insanlığın bugün Bosna Hersek'in güzel, Bosna'nın güzel dağlarında, yemyeşil dağlarında bir soruyla imtihan edilmekte olduğunu bilmemiz lazım. Yani insanlık bugün evrensel kurallarının, evrensel kurumlarının gerçekten birer insanlık bölgesi mi, yoksa sadece güç ve kuvvetin süslü birer örtüsü mü olduğu şeklindeki gerçek sorunun cevabını vermek durumunda. Bugüne kadar da layıkıyla verdiği, başarıyla verdiği söylenir. Bundan sonra başarıyla vermesini söyleniyoruz. Değerli dinleyiciler, Balkanlar dünyanın en hassas yerlerinden birisidir. Balkanlar dünyanın barut fıçısıdır. Balkanlar dünyanın barut fıçısının fitilidir. Birinci Cihan Harbi, 20 milyondan fazla insanın hayatına mal olan Birinci Cihan Harbi, aynı Saraybosna'da yine bir veliahtın suikastı uygulamasıyla başlamıştır. Yani sadece olaya dünya insani boyutlarıyla bakmanın yanında bunun siyasi olarak da dünyayı daima kana bulanmaya, dünyayı kana bulanmaya namzet çok hassas bir yer olduğunu daima göz önünde tutmamızdır. Değerli dinleyiciler, sevgili misafirler, şimdi bugün burada ne yapacağız? Tedbirler arasında çok güzel bir şey var. What must we do now diyor Profesör Dersi. Evet, şimdi dünya ne yapacak onun çaresini. Bugün bunlardan bilimsel toplantılarda, uluslararası kuruluşlarda, bütün dünya dediğim gibi cevap vermek ve başarıyla cevabını vermek mecburiyetinde olduğu o sorunun, yani insanlık sorusunu, bir insanlık kaybının insanlığın üzerinden silme sorusunun yanında ayrıca değerli katılımcılar, sevgili misafirlerimiz, Batı aleminin de farklı bir yükümlülük içerisinde bulunduğunu üzülerek de olsa ifade etmiştir.
Batı, burada cereyan eden dramın, insanlık dramının, inanç farklılıklarının etkinliği altında olmadığında ayrıca kendisine düşen insanlık görevine beklenen bir farklı yükümlülük olduğunu bildirir. Yani buna şunu demek istiyorum. Müslüman ve Hristiyan dünyası olarak dünya ayrılmamalı. Dünya, bugün üzerinde yaşayan insanların hepsine ve günden güne çağın adeta koşarcasına geliştirdiği teknolojisiyle, bilimiyle, ilmiyle dünya herkese yetecek kadar büyük, herkese yetecek kadar güzel. O herkese yetecek kadar büyük ve herkese yetecek kadar olan güzel dünyayı, güzelliğiyle, zenginliğiyle, servetiyle, her şeyi, hepimize yetecek olan bu dünyayı hep birlikte bir mutluluklar gezegeni olarak yaşatmak yerine geliştirdiğimiz bilimsel, o korkunç bilimsel teknolojileri insanları ve birbirimizi yok etmek uğruna kullanmanın ne ölçüde mantıklı, ne ölçüde insan yaratılışıyla ilgili olduğunu da düşünmek. Bosna'da büyük bir facia cereyan etti ve buna insanlık çare bulmak mecburiyetindedir. Çünkü sadece insanlığın bir ayrı olmakta kalmaz, bir insanlığın bir dramı olarak olmakta kalmaz. Orada ölen binlerce, on binlerce insanın kendi hayatlarının sona ermesiyle uğradıkları bir facia olduğunun ötesinde bir gün bir şeyler ise birinci Cihan Harbi'de olduğu gibi dünyayı kana koyan yeni bir barut açısı, dediğim gibi bir barut açısının künyesine etkili olmak aslında inşallah büyük insanlığı bu tarafında, olayın bu tarafında görmek suretiyle o fitile, o yanan fitile barut açısının ulaşmamasını görüyoruz. Sıcak denizlerin arkasından sıcak petrollere ulaşma kavgası bugün dünyanın önündeki tablonun aşağı yukarı en önde gelen, en belirgin etkenleri olmuştur. Şunu da yine insanlık halinde bilmeli ve değerlendirmelidir ki Türkiye sıcak denizlere veya sıcak petrollere uzanan önünde Batı dünyasının gerçek insanıdır. Ve Türkiye burada görevini yapmaktadır. Türkiye Somali'de yaptığı gibi görevini yapmaktadır. Türkiye Hırvatistan'a birliğini gönderirken Somali'nin arasında hiçbir fark yapmamıştır. Onun için Türkiye kendisini görmediği farkı dünyanın da aynı şekilde haksızlık olarak görmesini istemektedir. Biz orada asırlarca yaşadık. Dediğim gibi biz hep beraber dünyayı geldik. Bizim Merakkeş'ten tutun Split dahil, Belgrad dahil yaşadığımız, yönettiğimiz demiyorum, beraber yaşadığımız, bu halklarla birlikte yaşadığımız Osmanlı Devleti'nin topraklarında bugün Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 32 tane devlet. Bu 32 devletten bir tanesi üzerindeki bir noktayı bütün insanlık bir araya gelip çözmekte başarı sağlayamazken biz oraları dediğim gibi işte bizim hoşgörümüzle, anlayışımızla biz oraya asırlar boyu sükun içerisinde bir cennet gibi idare ettik. Biz sadece bunu istiyoruz insanlık. Ve bunu istemek için en tabi hakkımız sadece hakkımız değil bizim insanlık görevimiz. Onun için değerli dinleyiciler, değerli katılımcılar, belki benim konuşmamı duygusal olacaksınız. Ama ben şunu düşünüyorum ki, meselenin duygusal olduğunun ötesinde çok ciddi tarafları var. Eğer Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere, demin söylediğim gibi bütün uluslararası kuruluşlar, eğer Bosna Hersek, eğer Somali, eğer Karabağ, eğer Çeçenistan'da aynı ölçüleri kullanmak suretiyle insanlık haklarının her yerde insanlık hakları olduğu, devletlerin hükümranlık haklarıyla insanlık haklarının geçiştiği kişilerin dünyanın her yerinde aynı değişmezliği taşıması gerektiğini herkes bilmek mecburiyetidir.
devletlerin hükümranlık hakkı, zaman zaman insan haklarıyla sınavlandığımız, zaman zaman insan haklarıyla sorgulanmaya tabi olduğumuz için bize sorulan soruların dünyanın her yerinde aynı kalıplarıyla, aynı ölçüleriyle, aynı şekilleriyle, aynı gerçekleriyle ve aynı gerçekleriyle sorulması gerektiğini ifade etmek de bizim en tabiatımız. İnsanlığın yakılması, yıkılması suretiyle ve bu yakılıp yıkılmayı da seyretmek suretiyle seyrederek insanlık ailesinin birer üyesi olduğumuzu iddia edemeyiz. Eğer insanlık bir aile ise, dünya küreselleşen dünya bir bütünleşmeye doğru gidiyorsa ve gitmesi gerekiyorsa ve kendi geliştirdiği imkanlarını kendi kendini yok etmeye değil, kendi kendinin mutluluğuna harcaması gerektiğine eğer insanlık inanıyorsa, o zaman insanların varlığına kanayan bir aralarının da söndürülmesi gerektiğini bilmelidir. Bunun da ölçüsü dediğim gibi koyduğumuz insanlık ölçülerinin aynı şablonla, çift standartla gitmeden aynı ölçüyle, aynı değişmezlikle dünyanın her tarafı için düşünülmesi, dünyanın her tarafı içinde uygulanması gerekir. Değerli dinleyiciler, ben bu konferansın başarı sağlayacağına inanıyorum. Onu umut ediyorum. Onu umut etmek hepimizin hakkı ve beklentisi. Bunlar boşa gitmeyecektir. Burada söylenen güzel şeyler. Burada çok güzel tebliğler var. Bir tane sözünü söylemek istedim. Evet, ne yapacağız? Dünya, Türklerin deyimiyle şapkasının önüne koyup ne yapması gerektiğini düşünmek mecburiyetindedir. Dünya bu hayattan kurtulmak mecburiyetindedir. Dünya kendisinin geleceğini daha mutlu esaslar, daha sağlam ve daha güzel değerler üzerinde oturmasının yollarını aramak mecburiyetinde olur. Şurada bir şey var, bir Mostar Köprüsü var. Bunu yıktılar. Bu köprü bizim değil, bu köprüyü 400 senelerinde yapıp insanlığa armağanlamış. Gene biz yapacağız. Bütün çalışmalarımız lazım. İnsanlığa karşı bir suç işlediğini bilir. İnsanlığa karşı işlenen suçların karşısında insanlık olarak hep beraber bulunmak mecburiyetimizi, görevimizi hiçbir zaman göz ardı etmeyelim. Yoksa gelecek dünyaya, gelecek dünyanın güzelliklerine sahip ve layık olamayız diye düşünüyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi Refah Partisi adına Doçent Doktor Sayın Abdullah buyurun Sayın. Sayın Başkan, Sayın Bakanlarımız, sevgili arkadaşlarım, gençler, değerli konuklar. Sözlerine başlamadan önce hepinize Refah Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Genel Başkanımız, il dışında Bosnia Herzegovina'da devam eden Tanrı Kampos'un başlayışının 3. yıl dönümüne rastlayan bu günlerde seçkin ve sorumluluk taşıyan bilim adamlarının iştirakinde bu anlamda toplantıyı tertipleyen Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza ve ülkemizin en seçkin üniversitelerinden birisi olan Bilkent Üniversitesi'nin yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. Neredeyse
ve hala insanlık için ve özellikle de Avrupa için utanç vesilesi olan bu katliam devam etmektedir. Bu süre içerisinde 150 bin üzerinde insan Avrupa'nın tam ortasında, hem de tüm dünyanın gözleri önünde çocuk, kadın, yaşlı birimine sistemli bir şekilde katledilmesi, esir kamplarının kurulması, 9-10 yaşındaki kız çocuklarının başlarına gelenler, eski savaşlara ait arşivlerden bulunmuş belgeler değildir. Maalesef hala devam etmektedir ve bunların hepsi gerçektir. Komünizmin iddiası, Sovyetlerin çökmesi ve Avrupa'daki Doğu bloku ülkeleriyle birlikte Yugoslavya'nın da dağılmasıyla Sırbistan, Hırvatistan gibi eski Yugoslavya'daki diğer topluluklar bağımsızlıklarını ilan etmişler ve aynı bunlar gibi Bosna Hersek'te uluslararası hukuk çerçevesinde aynı prosedürleri uygulayarak bağımsızlığını ilan etmiş ve Birleşik Milletler'e üye olmuştur. Bir zamanlar hoşgörünün ve barışın hakim olduğu Osmanlı döneminde caminin, kilisenin, sinagogunun adeta birbirine bitişik şekilde inşa edildiği Saraybosna, bağımsızlığını ilanından sonra bugün 1200. kuşatma altındadır. Saraybosna'da sadece insanlar değil, insanlarla beraber sistemli olarak tarihin, kültürün, medeniyetin de tahrip edildiğini bütün dünya hep beraber gözlemekteyiz. Bosna faciası karşısında güçlü ülkeler ve uluslararası kuruluşların tutumu ve tavırları Soğuk Savaş döneminden sonraki yeni dünya düzeninin nasıl bir aldatmacı olduğunu göstermesi açısından ibret vericidir. Bosna gerçeği, Avrupa değerlerinin, demokrasinin ve insan haklarının nasıl iflas ettiğini, Avrupa'nın demokratik Müslüman bir devleti bile nasıl tahammül edemediğini ve yeri geldiğinde her türlü prensip ve ilkelerin nasıl göz ardı edildiğinin ispatlanması açısından da çok önemlidir. Aynı şekilde Bosna gerçeği, Birleşmiş Milletler, NATO'nun, Avrupa Konseyi'nin ve diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşların prestijlerinin, kredibilitelerinin ve güvenilirliklerinin büyük yaralar almasına sebep olmuş ve bu kuruluşların bırakın barışı korumayı dolaylı olarak saldırıların cesaret verirdikleri içinde katliamdan dolaylı olsa sorumlu olmuşlardır. İki eski Dışişleri Bakanlarından Lavatoğlu ve Cyrus Vance'in planlarını Bosna'da daha çok Müslüman kanıt dökülmesine sebep olmadığını kim iddia edilir? Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin katliamların gerçek yüzünü dünya kamuoyundan uzun süre saklamadığını kim yalanlayabilir? Bosna Hersek'te Birleşmiş Milletler'in uyguladığı silah ambargosu aslında kurt ile kuzuyu yan yana getirip daha sonra da eşitlikten bahsetmek gibi bir şeydir. Sırbistan'ın Avrupa'nın en güçlü kara kuvvetlerinin üstüne oturduğu, başta Rusya olmak üzere birçok ülkenin Sırbistan'a silah yardımı yaptığı gerçeği bilindiği halde Boşnakların katliamdan korunmayan dünya bu insanların kendilerini, canlarını, namuslarını, topraklarını korunmalarına da ambargoyu kaldırmayarak müsaade edilmiştir. Daha ötesi, NATO'nun güvenli bölgeler ilan ettiği ve güvenilirliğini üstlendiği yerleşim bölgelerindeki Sırp saldırganlığına karşı tutumu ise izah edilebilir değildir.
Başta İngiltere, Fransa, Amerika, Birleşik Devletleri ve Almanya'nın Bosna'ya karşı uyguladıkları utanç verici politikalar, bu ülkelerdeki birçok onurlu insanın nasıl isyan ettiğini ve görevlerine istifa ettiklerine hep beraber şahit olduk. Batı'nın bu tutumu karşısında maalesef İslam ülkelerinde Bosna'ya destek olmada utanılacak tablo çizmişlerdir. Burada birçok İslam ülkelerindeki halkla ilişkisi olmayan rejim ve hükümetleri halktan özellikle ayırt etmek istiyor. Aynen Türkiye'de olduğu gibi birçok İslam ülkesinde de halk gönüllü kuruluşlar Bosnalı kardeşlerine belki canlarını değil fakat anlamlı küçük yardımlarını ulaştırmanın yollarını bulmuşlardır ve daima Bosna'nın heyecanını hissetmişlerdir. Değerli misafirler, Batı dünyasının Avrupa'nın ortasında bu Müslüman köyüne müsaade etmesinin sebebi bize göre imkansızlıklardan veya jeopolitik nedenlerden değil, tamamen jeokültürel sebeplerdendir. Avrupa'nın ortasında kurulacak bağımsız bir ülke, ne kadar küçük olursa olsun, ne kadar demokratik olursa olsun, buna tahammül edilememiştir. Dünyanın en güçlü kara ordularından birisine, büyük tank gücüne ve kimyasal silahlara sahip olduğu iddia edilen Irak'a karşı kurulan koalisyon kuvvetlerinin netice alır tavrının Bosna'da için tekrarlanmanın tek izahı budur. Batı'nın Bosna'daki bu çifte standartlı politikaları Soğuk Savaş sonrası dönemde İslam dünyasıyla kurulabilecek karşılıklı güvene dayalı diyaloğa da büyük zarar verdiği kanaatindeyiz. Başkan Bush'un Körfez Savaşı sonrası Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmada yeni bir çağ, terör tehlikesinden kurtulmuş, adalet arayışında güçlü ve barış serüveninde güven içinde Doğu ve Batı, Güney ve Kuzey dünya uluslarının zenginleşip uyum içerisinde yaşayabilecekleri bir çağı, orman kanunlarının yerine kurgun üstünlüğünün olduğu bir dünya temelli iddialarının Müslümanlar söz konusu olduğunda ne kadar geçersiz olduğu Avrupa'da Bosna'da görülmüştür. Öyle ki Batı'nın İslam ülkelerinde baskı ve sömürgeye karşı gelişen hürriyetçi, demokrat, sivil ve kitlelere dayalı Müslüman aydınların öncülüğündeki yerli hareketlere karşı askeri juntaları, saltanatları ve hatta bazı bölgelerde eski komünist yönetimleri desteklemelerini bilinçli olarak terör, silah, kan ve İslam'ın özdeş gösterilen hareketleri Müslümanların Batı'ya karşı güven binalını daha da arttırmıştır. Mesela Tacikistan'da herkesin bildiği gibi gayet demokrat olan Müslüman harekete karşı eski komünistlerin Rusya desteğindeki saldırıları maalesef birçok Batı gazetelerinde alkışlanmıştır, övülmüştür. Aynı şekilde komünizme karşı çok önemli görevler üstlenmiş olan NATO çevresinde son günlerde sesli olarak ifade edilmeye başlanan İslam'ı olan talihsiz konuşmalar. Değerli misafirler, sözlerime son vermeden önce Bosna'daki insanlık dışı katliamdan daha da vahşisini, sanki Bosna yetmiyormuş gibi başka bir Müslüman grubundan görüyoruz Çeçenistan'da. Örgü, dini, dili, kimliği Ruslardan tamamen ayrı olan bu toplum, sözde yeni dünya düzeni içinde yerini almak için barışçı yollarla ve hukuka uygun bir şekilde bağımsızlığını ilan edince başına gelenleri görüyoruz. Bir avuç toprakta birkaç hafta içerisinde 35 bin insan
insanın öldürülmesi karşısında tüm dünyanın aynı Bosna'da olduğu gibi suskunluğu. Aynı dünya bir sene önce Rusya'ya karşı bağımsızlık hareketini başlatmış olan 3 Baltık devletini korumasına altına almış ve bugün bu 3 Baltık ülkesinin İlişkiler, Avrupa Konseyi'nin ve birçok uluslararası kuruluşun saygın üyesi olduklarını dikkate aldığımızda Çeçenlerin başına gelenlerin ne denli standarda bir insanlık dışı olduğunu takdir edeceksiniz. Bu ayın sonunda bitmesi beklenen baş görüşmelerinden sonra bölgenin çok daha tehlikeli bir potansiyel arz ettiğini herkes bilmektedir. Ümit ediyoruz ki bu toplantıya katılan değerli bilim adamları ki aralarında kitaplarının makalelerini okuduğumuz gerçekten çok saygın batılı bilim adamları, gazeteciler, Bosna davasına büyük destek veren bu değerli misafirlerin katkılarıyla ümit ediyoruz ki bu toplantı yeni bir katliamın başlamasına önlerine katkısı olacağını düşünüyorum. Toplantıya başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Şu ana kadar Sayın Karadayı'da konuşacak isim bana bildirilmemiş. Acaba böyle bir isim bildirilmiş, böyle bir şey olan da bulunmaktadır. Evet. Bu arada toplantıya İlişkiler eski başbakanı Sayın Farnez, Madam Thatcher bir mesaj vermişti. Aynı şekilde Almanya Devlet Federal Devlet Bakanı Sayın Şirin bir mesaj verdi. Bu mesajları okumak üzere biraz da Sayın Thatcher'ın görüşü için Profesör Doktor Morgan Stone'da başlıyor. Rica ederim. This is a message from Baroness Thatcher, who's very sorry she couldn't come. It's the Easter weekend in England. She writes, Turkey is one of the few countries which has understood the gravity and significance of events in Bosnia and Herzegovina. So it is particularly appropriate that this distinguished conference in Bosnia should be held in Ankara. The situation in Bosnia today is a standing reproach to the international community, which has both allowed aggression to take and prevented the victims defending themselves from it. Instead of condemning and punishing the Serb aggressors, who have been responsible for mass murder, torture, and ethnic cleansing, the international community has chosen to treat what is happening in Bosnia as a civil war, in which the supposedly warring parties are regarded as equally guilty. The government of the internationally recognized sovereign state of Bosnia and Herzegovina has been deprived by an immoral and arguably illegal arms embargo of obtaining the weapons it needs to defend its territory and people. UN Security Council resolutions have not been implemented for fear of Serb displeasure and retaliation. Instead, several weaker conditions and requirements have been made of the Serb aggressors, and ever greater pressure applied on the Bosnian government to yield to a de facto carve-out of its territory. Not only is it a shameful and immoral policy, it is also ultimately a self-defeating one, for it gives the green light to other potential aggressors to flout international law and norms of civilized conduct in pursuit of their ambitions. It is time to recognize the failure of the approaches pursued over the last few years since the end of Yugoslavia and go to the roots of the problem. 1. The arms embargo on Bosnia and Croatia, as long as Croatia honors the Washington Agreement brokered by the Americans,
lifted immediately. We should be prepared to offer training and weapons to the victims. 2. If UN Security Council resolutions are to be implemented, then attacks on safe havens by Serb forces should be repelled by military action by NATO. Otherwise, Security Council resolutions will be just words. 3. It must be made plain to Serbia itself that until it recognizes unconditionally and by acts as well as deeds the independence of Bosnia and Croatia, there will be no lifting of sanctions against it. Instead, the sanctions which are still not effective will be tightened. 4. If in these circumstances certain countries decide, rightly or wrongly, to withdraw their contingents in the UN Protection Force, these could probably be replaced by others. For example, Turkey may be prepared to make such a contribution. 5. No outside power, particularly a power like Russia, whose attitude in recent months towards its own minorities has given cause for grave international concern, must be allowed to undermine the implementation of UN Security Council resolutions, which have already been passed. The fate of Bosnia is pivotal to the fate of our international order. If barbarism, greed and weakness are to be the dominant impulses of the 21st century, then Bosnia indeed has no hope. But in that case, our children and grandchildren ultimately have no hope either. So in striving to alert the world, as your conference does today, to the issues at stake, you alert us also to the shadow which overhangs our own future. Şimdi de Federal Hazretleri Bakanı Sayın Şirin Eserimiz Profesör Hasan Bilgi okuyacak. Buyurun. I have the honor to read the letter of Dr. Christian Schwarzschild addressing the committee of this conference and asking also the committee to pass this message to the guests and participants of this conference. May I first introduce Mr. Christian Schwarzschild. He is a very distinguished German politician. He was the federal minister in the government of Chancellor Kohl, the federal minister of Post and Communication, and he resigned from that position in protest against the policy of the European community and also of the German government, the politics of silence and doing nothing against we can say the genocide in Bosnia and Herzegovina. But Christian Schwarzschild continues to be a distinguished politician, active in German politics. He's a member of the parliament, member of the German parliament. He's a member of the board of the CDU, the Christian Democratic German Party, and also he's a member of the foreign policy committee of the German parliament. In the letter, I cooperated with him, and in a personal letter to me, he apologized for not being able to come to this conference due to a very tight schedule. And this letter has been, this other letter is now for the conference. Please be assured that it is an honor for me to be invited by the Grand National Assembly of Turkey and the DİNÇERLER University to attend the National Conference on Bosnia and Herzegovina between the 17th and the 19th of April. The more I regret that I will not be able to attend this important meeting, as I am already completely booked out, so that it is impossible to insert a trip to Turkey. Please give my compliments to the President Suleyman Demirel and to President Şigörev, and of course to the audience of this conference. My thoughts are with the initiatives and persons willing to help in the catastrophe of Bosnia and Herzegovina. With best wishes for success and conference I remain. And I would like to reiterate the sentence. My thoughts are with all initiatives and persons willing to help in the catastrophe of Bosnia and Herzegovina. And knowing Mr. Schwarzschild
having worked with him and appreciating him as a true politician, I would like to say that these are not simply political words, just not words of diplomatic meaning, have very deep meaning, and Mr. Rashid means these words, and I hope that we'll be successful here in bringing the issue of Bosnia and Herzegovina again to the fore of all politics. Thank you. Değerli katılımcılar ve üyeler, toplantımızın birinci oturumunda daha çok siyasal görüşler ortaya koymuştur. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türkiye Üniversitesi'nin bu toplantının amacı bir siyasal sonuç çıkarmak değildir. Dileğimiz, dramatik nitelik taşıyan ve içeren süreci bilimsel ve akademik düzeyde tartışılmasıdır. Bu toplantıda şu ana kadar yapılan konuşmalardan çıkardığımız sonuçlar şunlar olabilir diye düşünüyorum. Bu olay bir şey ortaya çıkarmış gözüküyor. Milletler arası kurumların etkisizliğini, insanların ve halkların zorbalığa karşı yalnızlığını, güvencesiz oluşuyor. Milletler arası ruhun çarpıcı meyilden yoksunluğunu, adilin çok çabuk eskiliğini ve başarısız bir noktaya geldiğini, milletler arası dayanışmanın güçsüzlüğünü, kültürün zorbalığa karşı gerilediğini, hatta yenildiğini, teröristin ve saldırganlığın devlet kurumu yerine geçtiğini zaman zaman üzerinde güçlendiğini, demokrasiyle yönetilen ülkelerin de teröriste olanaklar sağladı. Kısacası sürekli barışın kesilme, sakatlanma noktasına geldiğini ve insanların hırsızleştiğini. Şimdi biz bu toplantılarda şunu aramaktayız. Acaba çare bulabilir miyiz bunlara? Çağrıklı insanlık dünyası olmalıdır. Türkiye burada kendisini biraz taraf hissetmektedir. Ama Türkiye bu meseleleri çözmekte tek başına ancak bunları yapmaktadır. Her şeye yapacak güce sahip değildir. Çağrıklı bir insanlık dünyası olmalıdır. Bilim adamları olmalıdır. Biz siyasetçiler bu düşüncelerimizi, bu çaresizliği dünyanın çok sayılı bilim adamlarıyla paylaşmak istedik. Bu toplantı, bu paylaşmanın bilimsel açıdan yapılacağı bir form olsun istiyoruz. Ve bu duygularla, bu düşüncelerle, bu toplantıya katılan dünyanın çeşitli ülkelerine gelen bilim adamlarını saygıyla selamlıyoruz. Bize katkıda bulunan, bizim Bosnia Hersek Komisyonu'nun başkan üyelerine, Bilkent Üniversitesi'nin değerli araştırmacıları bilim adamları ve sizlere saygılarını sunuyoruz, sevgileri sunuyoruz. Sağ olun. Ortamda yeni bir Değil aslında. Bekleyeyim de ne olduğunu anlamadım. Başka biraz yedirmiş abi. Parti olarak. Burada görüş türüne vardığımız için önümüzdeki günlerde kriz bitti mi efendim? İstifa krizden kriz olduğunu kriz yok. Başka epeyce meşguliyeti yok. Ben kriz olduğunu demiş değilim. Aşağıdakiler krizde göremem. Bir şeyde devam edecek mi? Sanırım ama zaman zaman yani şunu kabul etmek gerekiyor. Yani koalisyon ile bir koalisyon, iki koalisyon. araştırması temayül ediyor. Parlamenter arkadaşım. Güzel.
Bana sadece insanın bir olay değil de bir muhabbet dünyayı da yaptı. Geçmişte bir kere yapmıştı. Görmesine engel olun. Bakalım hep beraber görürüz. Birçok şey görüyoruz. Sağ olun. Saygılar. Paşalar böyle aldık. Hay hoş geldin. Çok teşekkürler, sağ olun. Telefona bak, çok yakışıksız, çok yakışıksız. Çok yakışıksız. Yani bir şeyleri araştırıp adliyeye göndermiş olmak, adliyeden alınan bir beraat kararının bu kadar büyük heyecanlara sebebiyet vermesi bir yerde yani acaba biz gibi şeyleri, düşünceleri davet eder. Yani böyle bu şekilde bu kadar hırçınlıkla böyle ağzımızdan kin ve gayz akar, böyle yay gibi geririlmiş ifadelerle ülkeye hiçbir şey katamayız. Bu bana göre Anavatan Partisi bu yöntemiyle hem Sayın Başkanı'yla hem yöneticileriyle yanlış yapmıştır. Yanlış yapmıştır. Kendisinin ama hesabına vermiş. Ülkenin her şeyden başka huzura ihtiyacı var. Küfürleşmeye değil. Küfür pis bir şey. Çok teşekkür ederim. Ay sen takip verecek misin? Ama en güzel Saygılar sunuyorum. Hayır benim arabam. İrfan. Buradayım hocam. Estağfurullah. Çeksene şöyle. Müsaade edin. Olabilir. Duman çıktı. Müsaade edin. Bu araba benim arabam size emrinizde zaten. Şimdi geliyorum. Estağfurullah. İrfan gelsin hemen. Yok, benim hocam. Benim. Kalacak bir öyle tabii onu da deniyorum ki. Siz kalıyor musunuz öyle? Yani bunları ayak tutup böyle tutup tartışmaya gidecek. Efendim güle güle. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Söylemediniz mi bir şey? Pardon hemen bakın efendim, Sayın Cumhurbaşkanı uğramayabiliriz. Sizi burada birkaç dakikada bekledi ama Efendim öyle kalabalıktı ki yolumu bulamadım gazetecilerle. yetişemediniz. Evet. Biz sebep olduk biraz da galiba. Biraz size oldunuz. Kusura bakmayın. Arabanın. Pardon, alacaksınız efendim. Çok iyi. Güzel. İzliyorum. Bir iki cümle alırsanız özel kullanacağız. Metresinden Bir dahaki sefer olur. Peki olur efendim. This honor for me to chair the introductory session of the International Conference on Bosnia and Herzegovina. Everyone knows that the tragedy happens in that part of Balkans since 50 years. Bosnian Muslims are subjected to systematic ethnic cleansing
by France and Serbia. And the international organizations such as the United Nations, European Union, or NATO remain ineffective. We, the Turks, we are deeply sensitive to the injustice of the so-called civilized nations against this Muslim community living in Europe. We have a common history lasting for more than 4 centuries. Furthermore, there are over 1 million of people who are descendants of the immigrants since the Austrian occupation of Bosnia in 1877. The late Professor Türkiye, who used to be my colleague and friend, had made this comment in the article Bosnia, the second edition, new edition of the Turkish Encyclopedia of Islam. He says that the Muslims of Bosnia, the majority, accept Turkey as their own fatherland. We have 1.5 hours to discuss the Bosnian war and the international community, especially more on the history and social background of the matter. Dr. Bringa will be the first speaker. Her short curriculum today are in the notes about the vacant students. She is currently political analyst working for the UNPROFOR in Croatia. She is also attached to the University of Bergen in Norway as an assistant professor. She received her PhD from the London School of Economics in 1991. She has undertaken extensive field research in rural central Bosnia during the course of her studies. In addition to several articles which she has published in book on Bosnia, she has completed a book which is currently pressed by Princeton University Press, which will be published in 1995, this year, with the title Being Muslim, the Bosnian Way, Identity and Community in Central Bosnia. Dr. Bing. Thank you very much. I'm honored for this invitation to speak at this conference, which has got so many fine scholars and experts from Bosnia and Herzegovina. It seems to me that many of the discussions on the war in Bosnia and Herzegovina is increasingly about everybody else and less and less about Bosnia and Herzegovina and its people. The mic was not working well. Can you hear me now? It seems to me that discussions of the war in Bosnia and Herzegovina is increasingly about everybody else and less about Bosnia and Herzegovina and its people. But I hope and I do believe that this conference will set both Bosnia and Herzegovina and Bosnians at the centre stage. And just a small introduction before I start to paper. In 1993, when I returned to Bosnia for the first time after the war had broken out, my Bosnian friends described the aggression as an attack on the Bosnian soul. They said not on them, but on the Bosnian soul. And indeed, they sought as intent at destroying that soul.
On several return visits to Bosnia and Herzegovina, I see that it's become clear to me that that soul is still alive. And as long as that soul is alive, there will also be a Bosnia. I've got a bad cold, but I'm going to try to do my best. First of all, there is a change of title. So I'll ask you to please disregard the title in the program. Instead, I shall talk about two international peace initiatives which have had dramatic consequences for a community in central Bosnia, which I know well. These are the Van Plan and the Washington Agreement and its successive support agreements. The Van Plan is particularly interesting as one of several international mediated plans, since its introduction coincided with the outbreak of fighting in central Bosnia between the Croat Catholic and Muslim communities. The Washington Agreement is spectacular for its putting an end to the fighting between Muslims and Croats, and being the first step towards cooperation and reintegration of these two communities. Interestingly, both the Van Plan and the Federation plans design a cantonization of Bosnia and Herzegovina with ethnicity as an important organizational principle. The first includes Serbs, Serb-held territories, while the second does not, at least not yet. Yet the most significant differences is, I suggest, in that the cantonization of the Federation allows for two ethnically mixed, that is, Muslim-Croat dominant cantons, including exactly those areas which were contested over in the Van Plan because they were defined as dominated by one group or the other. The presentation will consist of two parts. Will reflect two different perspectives. The first, we could say, is a down-top perspective, while the second is a top-down perspective. The former are gained through doing anthropological fieldwork in central Bosnia, while the latter from working as political analyst within the UN system. However, in analysis, I encounter difficulties in reconciling these two perspectives, or perhaps we could say different interpretations of reality. And this indeed may also have been the problem with internationally grounded peace plans. Moving between these two realities, I may ask the question whether and to what extent local political leaderships are in tune with their own people. Furthermore, it makes me wonder who does represent the people and has the right to do so, and who should the international community deal with in negotiating over these same people's future. Whose voice should they be listening to, and whose demands should they be acting on? As an anthropologist, I have been able to follow a small community in central Bosnia through the course of 6 years. During this period, this community lived through dramatic and painful changes. In the late 1980s, there was an economic crisis and people were working hard to keep up their living standards. In 1990, the community was optimistic about the future and about anti-Marxist reform politics and the democratic reforms following. There was, however, dark, threatening clouds in the sky, and this optimism was often turned into desperate hope, which in retrospect may have been a reluctance to believe in one's worst fears come true. In Serbia and Croatia, there was the rise of nationalist leaderships,
with a design on their claim national populations in Bosnia-Herzegovina. In January 1993, this central Bosnia village was a community in fear, surrounded by war on all sides. The village, which I here refer to as Stolina, was a mixed Muslim and Catholic Croat village. Differences in religion were acknowledged, but this did not preclude friendships or neighborliness. Indeed, your first neighbor was the most important person you related to, whether this person was a Muslim or a Catholic Croat. So people went, visited each other, they were friends, they drank coffee together, they went to school together, and they had a community together. They helped each other build each other's mosques and churches. They were living alongside each other. They did not intermarry, but this again did not preclude friendships. Now, what struck me as a Norwegian coming from Norway, which means that in Norway it's a very homogeneous population and we're very concerned with being similar. We always stress how similar we are. We are quite worried and scared of differences between people. And it was striking to me to come to central Bosnia and see what pride people took in these differences, albeit they were very small differences. People were very proud of the differences and the cultural richness. And they kept pointing out to me these differences. So whenever I asked someone about a certain way of doing things, they would tell me, well, if I asked a Muslim, he would say, well, we do it this way, but our Catholic neighbours do it that way, and our Orthodox neighbour across the mountain do it in this other way. So these differences was the way in which people were learning about who they were. When children were brought up to learn, they taught about who they were through learning about who the others were. By contrast, they were always saying, we do it this way, the other people do it that way, but that's okay, because that's how they learned it. So what I want to say is that these mixed communities, growing up in a mixed community was a very important part of your identity and who you were. What it meant to be a Bosnian, whether Muslim or Catholic, was exactly living in these mixed communities. And what you see now in these communities that have been so cleansed, or where you now are in one group, is that people are not happy. They have lost something very important. And I'll return to that point towards the end. And now, let's get back to the other level again, which is the Varsovian plan. And looking in more detail on how local factors interacted with political power factors and created a certain interpretation of this plan, which fed into the war dynamics. When I visited the village in February 1993, the central topic of conversation was which canton the village would be part of according to the Van's own peace plan and cantonization map. The village was already a municipality under the control of Croat military forces and Croatian political administration through the HDZ. Although this particular village had a two-thirds Muslim majority, the municipality which it belonged had a Croatian majority population of 52, which during the 1990 elections resulted in a Croat majority rule. While the Croats insisted that the village should be part of so-called Croat canton, the Muslims hoped it would come under the neutral province of Sarajevo, which would have a ethnically mixed government. Although the market town and administrative centre of the municipality did form part of the Sarajevo province, the village was exactly on the boundary line between this and a province which was designed as a Croat canton. As part of their push to take control of the surrounding villages, Croat military authorities demanded that Muslim men in the Bosnian army relinquish their weapons and submitted themselves to come under the command of the Croat military, HBO. However, the Muslims refused and they declared their loyalty to the Bosnian army, which they saw as a defender of the Bosnian government and of unitary Bosnia-Herzegovina. For months, the Muslims in the village had taken the initiative to form a common Muslim-Croat patrol in the village. And until February 1993, the intercommunal fighting had not yet reached the village. And what people feared most of all had not yet happened. Still, nobody from the outside had forced Muslim and Croat neighbours to take sides against each other. There was still a hope
in a will to defend the village together with Croat neighbours. This, however, changed dramatically when the Croat HVO and the Armia BH Bosnia-Herzegovina clashed further up the valley over boundaries drawn up by the band's southern flank. The Croat political and military authorities in the nearest market town became more aggressive and intensified their terror against the Muslim population. They considered this population a hindrance towards the creation of the Croatian power state, the so-called, which later became known in August, 14th of August 1993, as the Croatian Republic of Herzegovina. The Muslims' Croat neighbours in the village told me at this point, we Croats had a majority here, so Muslims must do things our way, and this made me think what local understanding of ethnic majority rule, which was implicit in the band's own plan, in what way it had been understood. And what was clear to me was that, in fact, this ethnic majority rule, implicit in this plan, was translated into something we can call ethnic totalitarianism. Historically, cantonization as a project can be traced back to the Wilsonian doctrine used to create national states after the fall of the imperial multi-ethnic states, the Ottoman, Russian and Habsburg. The same was to divide Europe into ethno-linguistic territorial states, with the right to self-determination and the principle of one state, one nation, and one nation, one state. A plan which, according to Hobsbawm 1992, was then as now a project as dangerous as it was impractical, except at the cost of forcible mass expulsion, coercion, and genocide, which was subsequently paid. This doctrine is based on the premise that nations are clearly definable, historically fixed units. It implicitly assumes that such cultural and naturally bounded units are culturally homogeneous, and that social political stability is best ensured by creating politically sovereign units, which overlap with these. By the same token, multi-ethnic or multinational states become an anomaly. For cantonization along ethnic lines to work in Bosnia-Herzegovina, radical and brutal decisions would be needed, and areas dominated by one ethnic group would have to be created by force. This totalitarian dominance was of course not what was intended in the band's own plan. Indeed, it introduced all sorts of sophisticated legal measures to protect minorities. However, political simple majority rule, which was transplanted from the British political tradition without consideration for the local political culture, which was one party rule, in post-communist Bosnia-Herzegovina was translated into one ethnic party rule. It is also clear that the plan was seen by the pro-Herzegovina Croatian Nationalist Party (HDZ) camp as legitimation of Croat rule in the Croat majority population areas, and the other had for further strengthening of the so-called Herzegovina. Now, the interesting thing has happened a year after this fighting started, and the attempts to create these ethnically homogeneous cantons. Again, a new plan was on the table, a new peace plan, the Federation, and the Washington Agreement, which was signed on the 8th of March 1994. When the fighting broke out between the Muslims and the Croat community of central Bosnia, it felt, and it was very much, the last nail in the coffin of Bosnia-Herzegovina. At the same time, however, if Bosnia could again be revived, it would be here in its heartland of central Bosnia, and the key was in rebuilding the community between Muslims and Croats. And this is exactly what the Washington Agreement aims at. And there are quite big differences in interpretation of the Washington Agreement and the Federation Plan, but it is a very important step forward. The Federation has received very substantial support also from Turkey. There are commentators who see the plan as completely unimplementable and really just another plan designed to cancel out the Republic of Bosnia and Herzegovina. There are differences in interpretation.
the Bosnian government side would like a strong central role for the Republic of Bosnia and Herzegovina over federal institutions. The Croats, HDZ, would like federal institutions to replace those of the Republic of Bosnia and Herzegovina. And while the Bosnian Muslim side see the federation as a step towards a reintegrated Bosnia and Herzegovina, the Croatian HDC side seen it as a step towards confederation with Croatia. And even one strand within the HDC, the Croatian Nationalist Party, seen as providing a continued strong role for the so-called Croatian Republic of Herzegovina. Notwithstanding these fundamental differences in interpretations, things are happening on the ground, and this is what is very interesting. Local communities, in local areas of central Bosnia, it really depends. Some areas the cooperation is difficult, it depends on what happened during the war, it depends on the personalities of political leadership and what kind of relationships they had before the war. There are areas where there are really steps forward, where they set up common assemblies, Croat Muslim leadership are cooperating well, people are moving back to their villages. In many areas, people themselves are much further ahead. They're more radical, and then the political leadership, in that they go back themselves, or their local political leadership is prevented from doing so. There's one one example which which I know personally from this village that I was just talking about. Where in this village the Muslims were kicked out, but not long ago Croats from this village went over the hills to visit the Muslims from the village who were now refugees, to ask them to please come back, and saying, what can we do? They asked, what can we do for you to come back? We don't trust these new people who moved into the village, we want you to come back and be our neighbours again. So there are things happening there are political problems, and I think it's very important to keep up the momentum and keep pressuring the political leadership, because this federation is to hope for Bosnia and Herzegovina as I see it. And what is important is that there are so much pressure now on people to get together locally and implement the federation. So they find themselves forced to cooperate, to find common solutions. And the success of the federation will be in its potential for balancing ambiguities with concrete stipulations. And I think exactly the ambiguities that has been criticised for are quite important, because it allows local leadership to find local solutions. And this will take time. Just a year ago, these people were actually fighting each other. Bosnia is a diverse and unique country which needs imaginative and diverse solutions to its pressing problems. And my last comment. Obviously, there is competing, or maybe it's a competing plan, which is the contact group plan, which is goes more like dividing Bosnia and Herzegovina into 3 separate units, not cantons. Now, how they're going to espouse these 2 plans is not clear, but this is a thing for discussion, I think, and I'll be very happy to discuss further details about federation. It's something I'll be very concerned with since I started my work for the UN, and I've been on several field trips to Bosnia and to talk about what's actually happening on the ground. Anyway, I think I'll actually end by saying that extremist nationalist politicians are unimaginative. They represent a society which has run out of ideas about its own future, and thus it leaves it to their new past. And perhaps then it is time for the international community to give a platform to moderate, imaginative politicians with a future. Thank you. Thank you. Professor Beyler.
for this interesting intervention. Now, Mr. Noel Malcolm will talk on misperceptions in the West about the Bosnian War. Mr. Noel Malcolm obtained his doctorate in history at Cambridge University, where he taught history, philosophy, and English literature from 1981 to 1988. Since then, he has been foreign editor of the Spectator, specializing in Balkan countries and political columnist of the Daily Telegraph. His most recent book, Bosnia, A Short History, was published last year. A Turkish translation will be published soon. Thank you. Sir, Dr. Malcolm. Thank you. We have half an hour for Right. May I just say there are plenty of seats down here. It's not necessary to stand. Çok koltuk burada. Okay. I want to begin with a story, a very simple story, but true, and I think very revealing. An American journalist who is a friend of mine visited London last year, and he went to interview a very senior official in the British Foreign Ministry. And when they sat down, the official said, "What subjects do you want to talk about?" And he said, "Well, I'm interested in two subjects in particular. One is the development of Europe, and the other is the war in Bosnia." And the British official sat back in his chair. He put his hand up onto the wall beside him where there was a map. He put his hand over Bosnia, and he said, "Let me make one thing clear at the beginning. We do not regard this as part of Europe." Well, I find that a very shocking story, but at the same time, I'm not surprised by it. The whole history of the West's reaction to the war in Bosnia has displayed a curious psychology. The criteria of judgment which we have used in order to explain or understand the war in Bosnia have been very special ones, not the normal ones that we would use to analyze a war or any political conflict in the West, in our own countries. We know that when wars happen, as von Clausewitz said over a century ago, they are the continuation of a political process. And you cannot understand a war without understanding the political causes of it. And I think it has not been difficult to see political causes behind the war in Bosnia. And you would expect any normal Western politicians to look at the war there in the same way that they would look at a war in Spain or Italy or France. They might look, for example, at the deliberate manipulation of Serbian nationalism by Slobodan Milosevic. They would look at his attempt to manipulate the federal constitution of Yugoslavia. They would look at his manipulation of the federal economy. They would look at the embargo which he introduced against Croatia and Slovenia. They would see the political process which had led to Croatia and Slovenia deciding that it was necessary to leave Yugoslavia. And they would analyze these events in the normal, sophisticated ways in which our clever officials in London and elsewhere always analyze political events. But no, for Bosnia, they decided there were different methods of explanation. And instead of looking at the political causes, they looked at a mythical, historical explanation, one which they had partly invented and partly borrowed from
spokesman in Belgrade and later in Prague. And this was the myth of ancient ethnic hatreds. I sometimes think that if I had been paid just one Serbian dinar, or one kuna indeed, every time I had heard the phrase ancient ethnic hatreds, I would now be a millionaire. Right from the start of the war, John Major and Douglas Hurd, Prime Minister and Foreign Minister of Britain, were making speeches saying it was all an explosion of ancient ethnic hatreds. Mr. Hurd said that Yugoslavia had been invented as a way of dealing with the problem of an area where people had been fighting one another for centuries. One distinguished British diplomat, Sir Crispin Tickel, even announced that the Serbs and Croats had been fighting one another in Yugoslavia for several thousand years. A remarkable statement in view of the fact that they only arrived there in the 6th and 7th centuries. And this has been the dominant explanation, and not only in Europe, but also in America. One of the most depressing things I've read recently was in a book which came out a few months ago about the White House under Clinton, which is based on a large number of interviews with insiders in the White House. And it describes how in May 1993, when at a very crucial moment for Bosnia, because the Vance-Owen plan had just been rejected by the Serbs, there was a possibility of a whole new policy initiative, and Clinton had sent his Foreign Minister, Warren Christopher, to Europe to discuss taking a more positive policy against the Serbs. And at that moment, according to this insider's account, Clinton read a book which had just been published in America by an American journalist called Robert Kaplan. The book is called Balkan Ghosts, which is the, how can I put it, the Bible of the doctrine of ancient ethnic hatreds. And its whole explanation of everything that has ever happened in the Balkans is that this is an area where ancient ethnic hatreds are the dominant force. And Clinton said to one of his advisors, "Oh my God, I think we've got the wrong policy. I've just read this book, and I see that in fact they've always been fighting one another, so there's nothing we can do to stop it." And that is the leader of the most powerful country in the Western world who could have changed policy completely if he had really wanted to. And this, to me, is one of the most terrible things I've read in the last year. The historical truth, of course, is that ancient ethnic hatreds do not explain the history of Bosnia or the history of Yugoslavia. It's actually very difficult, if you go back further than, say, the middle of the 19th century, it's difficult to locate any definite conflict between Serbs and Croats. I mean, this was something of a political matter that developed in the 19th and 20th centuries by politicians and intellectuals. But if you go back earlier than that, I cannot find any important examples of Serbs killing Croats just because they were Croats, or vice versa. Of course, there were great wars in most centuries, but these were wars between two empires, the Ottoman Empire and the Austro-Hungarian Empire. They were not wars springing up from local ethnic tensions. And indeed, in many cases, on the front lines between those two empires, you had people of the same ethnic group fighting in the armies on both sides against each other. This doctrine is not an explanation of Balkan history in general. And although you can find some special cases in more recent history, above all during the terrible 4 years of the Second World War in Yugoslavia, where there were terrible inter-ethnic atrocities and so on. To take this as some sort of typical incident of Balkan history seems to me completely absurd. These are the most untypical moments of Balkan history, produced and exacerbated by causes
from outside Yugoslavia itself. Looking at Bosnia in particular, of course you can find tensions in the previous history between Christians and Muslims, but to a very large extent this was a socio-economic problem, a tension between peasants and landowners. And since the whole socio-economic system has completely changed during this century, not surprisingly, the nature of those tensions, having lost its foundation, has changed also. However, this doctrine of ancient ethnic hatreds was simply too convenient for Western politicians not to use it. All sorts of policy consequences flowed from it, and I want to look at just some of the most important consequences of this false belief. I think it's convenient, first of all, because it suggests that what has happened in Bosnia is inevitable, product of deep historical causes which nobody can do anything about. And it's a very short step from calling something inevitable to calling it unstoppable. It is also a doctrine which implies a kind of equivalence between all the parties concerned. The Muslims, it says, are just expressing ancient Muslim hatred. The Serbs are expressing ancient Serb hatred. One bundle of hatred can be no better, no worse than any other. So they're all equal. And this has been one of the guiding principles of the Western politicians in their feeble policies towards the Bosnian conflict. What this means is that you can only really treat the matter with diplomacy, and diplomacy of the worst sort, diplomacy which assumes an equivalence between the parties it deals with, which aims only at conciliating, negotiating, which accepts the claims of each side as having equal validity, and only tries to find some sort of compromise, some average between them. An average influenced, of course, by other factors such as military power. This doctrine of equivalence, I think, has run through all the Western politicians' dealings with Bosnia. What it involves is delegitimizing the Bosnian government, which is no longer treated, as it should be under international law and simple justice, as the democratically elected representative of the people of a sovereign state, which is what it was and what it is. Instead, it is treated as one of the warring factions expressing these ancient hatreds. And so this delegitimizes President Izetbegovic. He is described as one of the warring factions. He is described as the leader of the Muslims, not leader of the Bosnian government. And to this day, if you look at the military situation maps issued by UNPROFOR, you will find in the key, when they have green symbols for Bosnian government army positions, in the key it says, the Muslim Army. I often wonder whether these maps are ever seen by that battalion of the Second Corps in Tuzla, which is composed entirely of loyal Serbs. So the Bosnian government was delegitimized. At the same time, Mr. Karadzic was given a sort of extra significance, because instead of being regarded, as he should be, as simply leader of a gang of local politicians, egged on and indeed directed from Belgrade, who would never have got where they were without massive manipulation from Belgrade through the media and in other ways. Instead of being seen in that way, they are seen as somehow historically representative figures, because they represent ancient Serb hatred, and this is one of the great forces of Balkan history. And so there is also, I believe, a kind of military consequence of this way of looking at Karadzic. His army is regarded as a people's army, because after all, the ancient Serb hatreds must be felt by all the Serb peoples,
And so he is leading his people in a sort of traditional people's uprising. And this too, I think, has badly falsified the perceptions of Western policymakers. Because as any proper military analyst can see, this is not a people's army operation with traditional guerrillas, partisans, supported by the local peasant population who give them food and you lend their mules for transporting ammunition and so on. That was the romantic picture which many Western politicians had, and they just read one or two books about Tito in the Second World War and they thought, this is what it's like today. Of course, it's not like that. The Serb army, if you make a comparison with the Second World War, the Serb army is similar to the German forces. It is the mechanized army, which depends on the main roads for its transport, for supplies. It is using its superiority in heavy weapons, bombarding towns by artillery and so on. It is the opposite in military terms of the traditional people's army. But with all the misperceptions in the heads of the Western policymakers, this one went naturally along with the others. I'd like, in the last part of my comments, I'd just like to concentrate on two special consequences of this doctrine of ancient ethnic, which I think have been absolutely fundamental to Western policy. The first concerns the way in which they understand the whole character of the war. If you think that this is just an upsurge of hatred, some sort of psychological phenomenon in the population at large, and all the population, then it is reasonable to say that we must damp down the war, we must treat it as some sort of problem to be contained, we must, to use a phrase of Douglas Hurt and others, we must limit the quantity of fighting. And so you have people saying we must limit the quantity of fighting by limiting the quantity of weapons that are allowed into the area. And that is the essential justification of the arms embargo. And when Mr. Hurd is asked about the arms embargo and is given reasons for lifting it, he says, this would be a terrible mistake. It would be like putting petrol onto a fire. Now that comparison, it seems to me, reveals this basic lack of understanding. Because a fire is not like a war. A fire is a single, unitary thing. You put petrol on it, it will grow bigger. You put water on it, it will grow smaller. It's just one thing. A war consists of two opposite parties fighting one another with opposite war aims. And indeed, as we know from plenty of military and political history, if one side has a much larger quantity of weapons than the other, this may indeed be a reason for more fighting rather than less. Frequently it is parity that stops wars. But this whole way of talking about it as some sort of psychological phenomenon that had just sprung up in the whole population of Bosnia made it possible to use these senseless metaphors of fires which must be damped down by limiting the flow of weapons. Indeed, I cannot recall a single speech by any Western politician that has discussed the war aims of the Serbs at any length, or indeed has used the phrase war aims. Although any normal discussion of a war by politicians or academic analysts, war aims is one of the first phrases you would find, that they've decided they will not treat it as a normal war. That is, I think, the theoretical justification of the arms embargo, which I believe to have been the single most damaging instrument of Western policy towards Bosnia. I say, in all honesty, I believe that those governments, and I believe they've been led by Britain, who have enforced this arms embargo, they have blood on their hands on a massive scale. The other consequence of this theory of ancient hatred, which I think is also important, is that if you look at the nature of the conflict in this way,
it then becomes logical to think about ethnic partition, which means, in effect, accepting ethnic cleansing, accepting the results of the Serb policy in Bosnia. The logic is very simple. If you think that these hatreds are a natural consequence of the mere fact of having a mixed population, then obviously the only way to stop it is to unmix the population, put all the Serbs in one place and all the Muslims somewhere else. To my surprise, I even found this doctrine stated quite openly in a book which was published last year in Paris by General Philippe Morillon, who was one of the first UN commanders in Bosnia. It's a grotesque book, actually. The title is Oser et croire, to dare and to believe. Oh, no, sorry, croire et oser, to believe and to dare. And I would describe it as a monument of historical and political ignorance. But early on in that book, Morillon says, he discusses ancient ethnic hatreds, which he says is the explanation of all Balkan politics. And he says, this past lends itself very well to the theory of ethnic cleansing, since the brothers who live in these areas never stop fighting one another. You have to separate them. It may not be in good taste, but it catches on. I find that last sentence particularly repellent, because what I think he's saying is, it may not be in good taste. You delicate Western readers, you may have some scruples about this, but you don't know these Balkan types. But we tough people in the French army, we understand the realities, which is that this is the only way to deal with them. They won't understand anything else. And that is one of the most senior people in the UNPROFOR military operation explaining his understanding of the nature of the conflict. And it means, in effect, justifying ethnic cleansing. If you look at the actual policies which the Western politicians have pursued, you find that they have, step by step, accepted and legitimated ethnic cleansing. It began with the Van Schoen plan, which, although it didn't accept the front lines of ethnic cleansing on the map, it was at least based on pre-war ethnic geography. Nevertheless, it gave ethnic labels to the different cantons. And this, I think, was a terrible mistake, because it encouraged the war which flared up soon afterwards between Croats and Muslims in central Bosnia. Then you had the Owen-Stoltenberg plan, which was for a division of Bosnia into 3 mini republics, very loosely joined together. And that plan did accept the front lines of ethnic cleansing on the map. It modified them here and there, but it accepted that the so-called facts on the ground, which is another one of Mr. Bird's favourite phrases, the so-called facts on the ground must dictate the final settlement. In other words, if the Serbs had expelled enough Muslims from their homes, that creates a new political reality. And even the contact group plan, although better in many ways than the Owen-Stoltenberg plan, there is a continuity between the two. In essence, the contact group plan is a sort of adaptation of the Owen-Stoltenberg plan in the light of the Washington Agreement between the Croats and Muslims. Even the contact group plan, if, as I suspect, it comes eventually with some extra clauses allowing the Serbs a special constitutional status, which makes it possible for them to link with Serbia itself, and probably after 2 years or 5 years hold referendums for secession, joining Serbia. That too will be an acceptance and a legitimation of ethnic cleansing. The final point I would just like to make is this. When these arguments about accepting the so-called facts on the ground have raged among the politicians in the media, the politicians have sometimes also borrowed one other argument from
And this is the argument of so-called self-determination for the Serbs. It's an argument which uses the principle of international law, which is very democratic, Western. It invokes the spirit of Woodrow Wilson and so on. And they say, well, Bosnia can have self-determination. Why can't the Serbs have self-determination? The Serbs in Bosnia. If this principle is used increasingly, as I fear it will, to justify a partition of Bosnia and the annexation of half of Bosnia by Serbia, this, I think, will be the final disgrace for Western politicians. Because what will have happened there is something utterly different from self-determination as we understand it in international law and in democratic systems. This is not the exercise of the right of self-determination. It can only be done by the exercise of the wrong of expelling hundreds of thousands of peaceful citizens from their homes. What is happening in eastern and northern Bosnia is not democratic self-determination. Nobody knows now how many Serbs are left in those areas. More than half have fled. Nobody knows how many of them really wanted what Karadzic and his gang had done. But this is not self-determination. This is the creation by force of an artificial geopolitical entity based on ethnic, indeed, according to their claims, racial purity. Something, to use a term from Germany from the 1930s, a state based on Blut und Boden, blood and soil. And for this to be happening in Europe, just at the very time when we are commemorating 50 years after the end of the Second World War, this, it seems to me, is the final disgrace for the leaders of the Western world. Thank you. Thank you, Dr. Macron, for this very clear expose. I have 10 minutes for making remarks, but I will give up my time. But only I have to ask Dr. Macron, is it really a misperception by the Western chancelleries? In my opinion, this is rather implicit agreement among the European foreign officers, French, English, German, and Russian, to make a greater Serbia and a state at the expense of the Muslim Bosnians. And all these discussions are that excuses to make, to have time to have this. And to excuse me if I will give you an example in our history. After the Turkish War of independence, there has been an exchange of minorities. 1.5 million of Greeks left Anatolia, and 500,000 Muslims from Greece have been exchanged and settled in Turkey, and without any bloodshedding. It is not possible for, in the Bosnian case, to make this exchange without bloodshedding and to establish maybe a larger, not greater, larger Serbia, and larger, maybe larger than actually, and a decent Muslim Bosnia. Maybe the United States is interest on these things, and that could be done. Even the Greeks and the Russians and the Bulgarians will be satisfied with this agreement. Even the Germans could have some compensation, because all this trouble began after the collapse of Yugoslavia, following that of the Soviet Union, and the precipitation of the Germans to
remain again this tarafından policy, just recognizing the Slovenia and Russia. And the Bosnians have been obliged, I guess, to follow the past. And that was the tragedy for that. Thank you for this. You may just answer very shortly. And we have half an hour for the discussion by the Thank you. Well, just very briefly, yes, when I put all the emphasis on ignorance and misunderstanding, this was partly because I had been asked to give a paper called Misperceptions of the War, and that was the subject that I wanted to concentrate on. But I would not say that that was a complete explanation of the Western policies. And I think I used the word convenient at one point. It was convenient for Western governments to have these myths available and so on. But at the same time, I cannot give credit to Mr. Hurd, for example. I cannot say that I think he had a deep understanding of the nature of the conflict there. Much of this misunderstanding, I think, was genuine. It arose from almost bottomless reservoirs of ignorance which one can find among British politicians in British foreign office. In many conversations I had in the early part of the war, I found that even on the most elementary facts of recent history, let alone ancient ethnic history, they really didn't understand what they were dealing with. And these myths have circulated, I've been talking mainly about their effect on policy, but I don't mean to imply that this effect comes only from a certain element of ignorance in the brain of a senior politician being translated immediately into policy. Of course, there is a more roundabout circulation of ignorance which goes through the media and into comment and into public opinion and into junior politicians who take part in debates in Parliament and so on. And in all these ways, I think these myths were important. On your wider question about whether they had, from the outset, decided that they wanted a greater Serbia, I think, of course, until the moment when Yugoslavia broke up, they were trying very hard to keep it together. The moment it had broken up, I think certainly in Britain, not in America and not in Germany, but certainly in Britain and probably in France, there was a sort of doctrine which said that every area must have one big, strong power to act as a sort of policeman with a big stick. And if Yugoslavia has gone, then it must be Serbia. And in Bosnia, I think it's very clear that the British government reaction within 1 or 2 weeks of the war starting, after the first big territorial gains by the Serbs, the British reaction was to say, well, really the Serbs have won. They won already. We can't do anything to stop it. We don't want to. Let's just freeze it there and accept this as the new order. And that, I think, was the basic psychology of the British policy. And it then irritated them that these wretched Muslims, instead of just lying down and saying, we surrender, they actually continued to defend their homes. The way in which they have defended their homes, I think, answers the final part of your question. Yes, in theory, one might draw up plans for mass transfers of population and issue people with railway tickets and suitcases and so on. But the reality is that you're talking about a population, especially in the countryside, which is deeply attached to its land. This is my father's house, my grandfather's house, the land that our family has had for centuries. And you cannot just tell these people to go and live somewhere 200 miles away. And I really believe that the reason why the war is continuing and will continue and will not stop until there is some military fact that makes it stop, I hope, victory over the Serbs. The basic reason for that is that you have in the center of the Bosnian army, the sort of hardcore of the Bosnian army, you have tens of thousands, hundreds of thousands
of men who have been driven out of their homes and who are motivated more strongly than you or I could imagine to carry on fighting until those homes have been returned to them. Now, you may make some comments, short comments, or ask questions. And please mention the speaker to whom you are addressing the question. Dr. Madash, I just wanted to add one very quick point to what Shalal has said. Of course, he referred to the imposition of the arms embargo, which has prevented Bosnia from defending itself. But we must also remember that Bosnia was disarmed twice before the war started. Bosnians all paid for two armies on their soil, the territorial defense, which was a Republican armed force, and the JNA, and Serbia, or its army, JNA dominated by Serbia, took both lots of weapons away from the Bosnian government and its population. And the thing about what the Western governments did then, when they came in to negotiate, to start what is called a peace process, was to allow Serbia to either take away all these weapons belonging to Bosnia, or to give it to its stooges, its proxies in Serbia. So the Western powers disarmed Bosnia, or helped to disarm Bosnia, and then imposed the embargo upon it. Yes, I agree absolutely, that's quite right. And perhaps one could add, the embargo one could call a third disarming, and in a small scale there is also a fourth disarming, because when the so-called safe areas were established in places like Srebrenica, the UN forces disarmed the local Bosnian defenders when they took over them. So I think the total is 4. Other questions or comments? Question. As usual, no mountain said very recently what is the case about the British reception of the French statements. But I think it's worth pointing out that while this implied there's at the same time a condemnation of it. One of the wonderful things about the British and French in this case, this is the logical character of the French, I'm sure, is that they felt no embarrassment about also saying that we cannot tolerate the seizure of territory by force, and ethnic cleansing must be condemned, and we can never reconcile ourselves to it. David Owen. So you have both the statements that this is the comment about it, which themselves imply the justification of ethnic cleansing, and on the other hand, also exactly the opposite statement. And I think in some ways this has been sort of triumph waxing more at the core of this whole. Yes, I would say, in theory, it looks like a complete contradiction to accept it in their policy and to condemn it at the same time in their statement. But they are so clever that they have found a solution to this apparent contradiction. And the solution is this. You say, we will never accept the acquisition of territory by force. Then you help draw up a partition plan, which does involve the acquisition of territory by force being accepted. You put it down on the table in front of Mr. Izetbegovic. You twist his arm so hard behind his back that it almost breaks. And if you're lucky, he will sign it. And then, magic, hey presto, it is not the acquisition of territory by force, it is the acquisition of territory by consent. And that is the central trick which they have tried again and again today. I think there is a precedent for actually this law to the
we can't accept. You had an amendment Albright saying that we can't accept, we cannot tolerate the Bosnians citing things with a gun in their head. Well, she hadn't noticed that there have been a lot of guns heads of Bosnia, and a lot of them have gone off with the heads. So this is there's almost no intellectual respectability at all in the position of the French, British, or the others. It's just tolerance of the aggression and the genocide. And we said about it has been just embarrassing. Intellectually disrespectful. I would add one bit of information that the only book to be found in the library on the Balkan Wars is by Robert Campbell. Thank you. The Dependent